Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Real Madrid'den haberler var, yine Arda Güler'den, Dünya Kupası'ndan, Ronaldo Nazario'nun açıklamaları var. Hakan Çalhanoğlu'nun bir açıklaması var. Bir sürü şeyler var arkadaşlar, transfer haberleri var. Hepsine göz atacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler de yayına like atarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Abone olmayanlar da lütfen abone olsun. Yükselelim artık, 15.000 abone olmak istiyoruz ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, ben şöyle açıklamayı okuyayım, arkadaşlarımız da gelmiş olur o sırada. Hadi dostlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti gününüz arkadaşlar? Selamlar Zeynep. Fasümen hadi bakalım demiş. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam, hepiniz hoş geldiniz. Hakan Çalhanoğlu açıklama yapmış arkadaşlar. Bir okuyalım. Milli takımla ilgili, Dünya Kupası ile ilgili bir açıklama var. Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık. Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum. Burada öyle olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir zaman gelip hiçbir maç önü, maç sonu açıklamalara katılmadın. Yenilgiden sonra takımın en küçüklerinden Arda Güler'i öne attınız. Paraguay maçından sonra Arda Güler geldi. ABD maçından sonra Arda Güler geldi. Eğer sen kaptansan ilk senin gelmen lazımdı. Sorumluluk almak. Kötü de olsa sorumluluğu senin alman gerekiyordu. Bu kadar kırılgan ve yumuşak bir kaptan olmaz diyorum ben. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Hediye fikirleri hoş geldin. Selamlar Özkan hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını okuyoruz. O geç kalınmış bir üstlenme, sorumluluğu üstlenme, onu söyleyeyim baştan. Biliyorum üzgünsünüz, kırgınsınız, kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı. Bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Ya şimdi ağırdı dediği de arkadaşlar 2002'de Dünya Kupası üçüncülüğü olduğu zaman bile o kadrodaki oyuncular diyor ki biz bile eleştirilmiştik diyor. Yani e, biz bu arada en iyi dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Gruplardaki en iyi dördüncü. Oku kral yeni görüyorum. Garip. Bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum. Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor yine aynı gururla bu ülkenin evladıyım diyorum. Ben hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti. Kesinlikle bunu öğretmesi lazım zaten. Ama bunlarla ilgili işte yanında Orkun Kökçü ile oynamak istemiyormuş iddiaları var. Kadroyu Hakan'la Merih kuruyor iddiaları var. Ne kadar doğrudur hala ben bilemem arkadaşlar. Buna maruz kalan oyuncuların açıklaması gerekiyor. Bunu başka kimse açıklamaz. Mesela misal diyelim ki Berke'nin açıklaması gerekiyor. Çünkü çocuğu buraya çağırıyorlarmış. Sen oynayacaksın. Sonrasında üçüncü kaleci oluyor Berke ve terk ediyor kampı. Burada bir kadro adaleti yok. Ben oynamıyorum deyip gidiyormuş arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar. Yazılı açıklama politika amacıyla yapılır. Yani gelsene, evet, mikrofonun başında konuşsana. Ne dedi? Tamam, yine gelelim. Bir saniye ya. Paraguay maçından sonra Hakan da geldi herhalde bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu takımı buraya biz getirdik. Dünya Kupası'na biz getirdik. Bununla gurur duymalıyız diye bir açıklaması var. Açıp bakabilirsiniz. Ben de zaten bunun açıklamasını video olarak sunmuştum ama hangi maçtan sonra dediğini hatırlamıyorum. Ya Paraguay ya Avustralya maçından sonra dedi. Arda Güler ne dedi? Asla yani gururla ilgili hiçbir şey, gurur duymuyoruz. Biz getirdik, biz başardık, biz ettik demiyor. Kesinlikle çok haklılar diyor. Küfür ediyorlarsa bile haklılar diyor. Haklarını helal etsinler dedi. Sonra Arda güzel bir tepki aldı. Abdülkerim Bardakçı açıklama yaptı. Hakan'ın bugün bu açıklaması geldi. Sonra Barış Alper açıklama yaptı arkadaşlar. Barış Alper'in açıklaması da sadece babasından özür diledi.
Babacım özür diliyorum. Verdiğim sözü tutamadım. Ulan baban babandır, atandır bir şey demiyoruz da sen ilk önce sabahın köründe kalkıp işine gücüne işe güce gidecek insanlar vardı o günlerde mesela. Kalkıp senin maçını izlediler. İlk önce onlardan özür dilesene. Babandan eve gidince git elini öp. Bunu bize gösteriş yapma babandan özrünü. Git babana evde elini öp, özür dile. Gelip senin babana dilediğin özrü biz duymak zorunda. Ben bu arada Galatasaraylıyım arkadaşlar. Ben kendim diyorum ha bu arada. Benim kadar da böyle takımını tutup bu şekilde eleştirebilen birisini de bulamazsınız bu arada. Daha çok çalışacağız, daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Güzel bir ChatGPT yazısı olmuş yani. İnsanlardan tepki çekmeyecek, kalplerine nasıl girebileceğim bir metin hazırla bana ChatGPT. Ondan sonra bunu paylaş. Geleceksin mikrofona konuşacaksın abicim maç sonunda. Selamlar selamlar, hoş geldiniz dostlar. Sırf siz maç oynamayacaksınız diye sınava ertelenen LGS öğrencilerinden özür dilerim. Aynen öyle İlker hocam. Yani garip. Ya şimdi bir şey de diyeyim, milli takımımızın kaptanı sonuçta ama ortaya çıkan atılan iddialar. Bu iddiaların da tabii ki de bazı oyuncular yani buna maruz kalmış. Adaletinin olmadığına maruz kalmış oyuncuların bunu açıklaması gerekiyor. Böyle bir şey varsa zaten açıklasınlar. Ee, Gerçekse eğer rezil olsunlar. Ama gerçek değilse de bu iddiaları öne atanların hepsi özür dilemesi gerekiyor bu adamlardan. Bu durumda Bellingham nasıl konuşurdu? Vallahi bilmiyorum. Babası vefat... Kim? Barış Alper'in mi? Hayır canım, babası vefat etmedi. Amerika'ya bile gitti abi adam. Amerika'ya gitmedi lan. Gitti mi bilmiyorum ama babası sürekli maçlara gelip gidiyor. Görüyorum ben yani. Hatta açıklama falan da yapıyor babası. Öyle bir şey olsa zaten böyle bir şey demem yani hani. Bilmediğim bir şey olsa lan babası vefat etmiştir ondan özür diliyordur. Onu bildiğim için söylüyorum Engin Bey. Türk milli takımında en çok forma giyen futbolcu rekorunu kırmak isteyen Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımı bırakmak gibi bir düşüncesi yokmuş arkadaşlar. Anca böyle bir ödül yani anca böyle bir rekor kırılır sanırım. Bilmiyorum ya, çok da yerden yere de vurmak da istemiyorum da tutamıyorum abi kendimi. Ya hala şaşkınım yani, hala üzüntülüyüm. Nasıl gitti yani, bir ay var daha Dünya Kupası'nın bitmesine. Aptal gibi oturup başka ülkeleri izleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oturup başka takımları izliyorsak burada da şimdi Dünya Kupası'nda tam gelmişken, iyi bir jenerasyon varken kötü bir hocayla ve 3-5 tane kötü oyuncunun da neden olduğu bir başarısızlık izleyemiyoruz abi. Snapchat'te Erling Haaland, Messi bana Dünya Kupası altın ayakkabısını asla dokundurtmuyor. Gol krallığı yarışından bahsediyor herhalde. Messi yine frikikten gol atmış herhalde. Çok izlemiyorum artık. Özet falan bakıyorum artık. Çünkü keyfim de kalmadı Dünya Kupası ile alakalı. Hala ya abi 10 tane Afrika ülkesinden 9 tanesi çıkmış ya. Şeyden, gruptan çıkmış. Demokratik Kongo ve Yeşilburun adaları var. Biz yokuz. İşte ya mesele, anladın mı? Mustafa Bey diyor, izliyorum şu an hiç tadı yok. Maçları biz olsaydık süper olurdu. Vallahi şu an televizyon bile kapalı. Bu büyük ihtimalle maç vardır. Kimin maçı var umurumda bile değil artık. Ama vallahi bilmiyorum ya. Ben de keyif meyif kaçtı yani. Lionel Scaloni, Arjantin teknik direktörü. Messi bugün 90 dakika oynayabilir ve gol sayısını daha da artırabilirdi. Ancak o takım arkadaşlarının da süre almasını tercih etti. Geleceği düşündü ve bu da onun karakteri hakkında çok şey anlatıyor diyor. Dünya Kupası'na katılan 10 Afrika ülkesinin 9'u gruptan çıktı. Fas, Güney Afrika, Fildiş Sahili, Mısır, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, Gana, Senegal, Cezayir, Tunus gidememiş sadece arkadaşlar. Öyleli. Hakan mekanı oluşturmuş. Reklamlar adam bırakır mı takımı, gurur duyar geçer. 2030'da da çok şut attık olmadı der geçer. Biz de böyle Avel gibi izleriz buradan. Evet dostlar, bir de sizden ricam olacak. Herkes buradayken bana şu like sayısını bir 120 falan yapalım diye sizden bir ricam olacak. Beni kırmazsınız diye düşünüyorum dostlar. Birazdan Arda Güler'in haberi var. Mourinho bir açıklama yapmış. Yani bir
Haber var onunla alakalı, onlara bakacağız. Dünya Kupası'ndan da yine haberler var. Bakacağız. Eski arkadaşlar yeniden bir arada. Şimdi ülkelerinin kaptanları olarak dünyanın en büyük sahnesindeler arkadaşlar. James Rodriguez ve Cristiano Ronaldo. Şöyle bir soru sorayım size. Arda Güler mi, James Rodriguez mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Arda Güler mi, James Rodriguez mi? İkisi de Real Madrid'de oynadı. Bir de James Rodriguez şeyde oynadı yani. O Prime Real Madrid kadrosuyla beraber oynadı bu arada. Bu arada Arda Prime Real Madrid kadrosundaki o kadroda kimi yedek bırakabilirdi? Ben sadece bir tane örnek vereyim. Ben Kedira'yı bırakırdı herhalde yedek. James Rodriguez ama şimdilik. Evet, Arda daha 21 yaşında. Ondan dolayı diyor Emre Bey. Bir de oynadığı bölgeler de aynı, ikisi de 10 numara gibi ama James Rodriguez sağ tarafta da oynuyor bazen. Eskisiyle mi kıyaslamak lazım? Yani o dönemki Real Madrid dönemindeki haliyle mi, şimdiki Arda Güler mi mesela? Ama Arda daha çok genç tabii ki de. Lionel Messi arkadaşlar yine bir rekor kırmış sanırım. Dünya Kupası tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu Lionel Messi diyor arkadaşlar. Bir rekor daha gelmiş. Dünya Kupası'na veda eden ülkeler. Türkiye, Haiti, Tunus, Ürdün, Panama, Katar, Çekya, Curaçao, Irak, Uruguay gitti arkadaşlar. Uruguay da elendi bu arada ha. Valverde'ler, neydi o forvet? Darwin Núñez. Onların olduğu kadro. Muslera çok kötü bir turnuva geçirdi Uğurcan gibi. Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, İskoçya, İran arkadaşlar. İskoçya'nın hocası da baba böyle karakterli bir adam olamazsın ya. Direkt adam istifa etmiş. Direkt. Uruguay'ın hocasının yaptığı açıklamalar. Dünya Kupası'na katılmak bizim için artık hiçbir şey ifade etmemiş oldu dedi. Biz elendik dedi. Utanıyorum dedi. Cart dedi, curt dedi adam. Bizimkiler biz getirdik. Hiç prestij maçına çıktığımız Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra yapılan açıklama. Amerika'yı yenmemiz 1000 tane galibiyete bedeldir diyor. Amerika gibi bir takımı yenmek 1000 tane galibiyete bedeldir diyor. Keşke yenilseymişiz de şu açıklamayı yapmasaymışsın ya. Gerçekten ya. Kulüp kariyeriyle gelen egolu milli formaya da taşıyınca sahada lider değil yük oluyorsun maalesef. Şimdi herkes geri vites gacırdatıyor. Realli oyuncular World Cup'ta gol atıyor. Bakınız Bellingham, Arda, Mbappe. Evet, bu arada Real Madrid'li futbolcular Dünya Kupası'nda çok iyiler. İnanılmaz oynuyorlar. Bakın işte burada yine şuna denk geliyor arkadaşlar. Bütün yıldızlar ayrı ayrı yerlerdeyken çok iyi. Ama hepsi bir takıma toplandığı zaman bir şey yetmiyorlar bence arkadaşlar. Hani yıldız olmak, işte Mbappe çok büyük demek, Bellingham çok büyük demek olmuyor arkadaşlar. Orada bazı pis işleri yapan adamlar lazım. Pis işler dediğim ne? Daha çok koşan, daha çok saldıran, ısıran adamlar lazım. Mesela Kukureya bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Vinicius Junior'un defansa katkı yapmasına gerek yok. O ileride şovunu yapsın. Ben onun pis işlerini yaparım arkada. Ben koşarım onun yerine de dedi. Böyle adamlar olduğu zaman zaten o adamlar yıldızlaşıyor. Real Madrid'de hepsi yıldız işte. Vini ile Mbappe yıldız, tamam. Çok yıldızlar ama ikisi de geri koşmuyor mesela. Anladınız mı? Bu yüzden zaten Real Madrid'de başarı yok. Taraftarı saf sanıyorlar. 1000 zafere bedel ne ya? Evet yani Ufuk Bey, ben onu duyduğumda utandım yani. Keşke kaybetseymişiz dedim ya. Zaten bir prestij maçıydı. Sadece ülke puanı düşmemesi için iyi oldu. Ama ülke puanı düşseydi de böyle bir açıklama yapmasaydı keşke. La Amerika kim oğlum? Ya Amerika kim derken savaş falan çıkmasın. Tamam. Lionel Messi üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atan ilk oyuncu. Ürdün'e atıyor. Avustralya, Cezayir, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, Avustralya'ya atıyor. Tarifsiz. Baba burada ne oldu? Tekrar prime açtı Messi ya. Uğurcan kritik kurtarışlar olmasa Dünya Kupası'nda yoktuk. Katılıyorum. Son maçta bir top çıkarttı, üst direğe çarptı. O mesela parmaklar olmasaydı Uğurcan'ın orada Dünya Kupası'na gidemiyorduk o gün. Salih Arda Pedri'den 3 gömlek daha iyi ama Pedri 150 milyon euro. Arda 90 milyon. Bir de Arda hücum oyuncusu. Pedri daha çok defans oyuncusu 6-8 gibi. Hocam Arda Güler bu sezon 8'i zor oynadı. Hep 6 oynadı Arda.
Ve Pedri kadar Arda Güler'in böyle şeyi kredisi yok mesela Real Madrid'de. İki maç kötü oynasın. Mesela Pedri çok yok oldu, çok maç oldu. Arda'yı hemen keserler mesela. Bana kalırsa Arda kendini kanıtlamak zorunda değil ama Real Madrid'de oynuyorsan her zaman kanıtlamak zorundasın. Türksen eğer ya da İngiliz değilsen, işte Fransız değilsen, İspanyol değilsen, Pedri orada krallar gibi karşılanıyorken, Arda takımın en iyi oyuncusuyken, işte SofaScore'da vesaire maçları biz izliyoruz, takip ediyoruz. Arda Güler rating olarak mesela 8.5 oynuyor. 60'ta Arda çıkarılıyor. 2 asist yapmış falan. Hiç oyunda olmayan, hiç sahada hiçbir şey yapmamış adamlar kalıyor mesela. Arda ile Pedri'yi bir yer değiştirelim. Arda'ya öyle davranılsın. Pedri'ye davranıldığı gibi. Onu orada paşalar gibi ağırlıyorlar. Nasıl Kenan Yıldız'ı Juventus'a nasıl ağırlıyorlar? Kötü oynasa bile sürekli ilk 11, ilk 11, ilk 11 ve maçı sonuna kadar oynuyor. Bir yer değiştirelim. Arda İspanyol olsun, Pedri Türk olsun, gelsin oynasın. Arda orada 200 küsür falan olurdu ya bence. Pedri çok iyi bir oyuncu arkadaşlar ama ben bir sene boyunca Real Madrid burada biz takip ettik arkadaşlar. Arda Güler'in istatistikleri Pedri'nin iki katı. Tamam, istatistik her şey değildir futbolda ama o kadar az süre alıp o kadar sürekli yerinin böyle sabit olmadığı, sürekli diken üstünde oynadığın bir yerde Pedri'yi ikiye katlıyorsan orada bir şey vardır yani bence. Jose Arda Güler hakkında ne konuştu? Lütfen cevap ver. Yayına geç geldim. Hocam daha gelmedik oraya. Sırasıyla geliyoruz haberlere. Dinlemek isterseniz kalabilirsiniz. Sırayla gidiyorum hocam bozmadan. Jose ne dedi? Yeni geldik. Daha bir şey oraya gelmedik. Allah'tan okumamışız. Yoksa başa dönecektik yine. Birazdan geliriz habere. İyi akşamlar. Yılmaz hocam hoş geldin. Son dakika Arjantin ve Portekiz'in Dünya Kupası'nda çeyrek finalde karşılaşma ihtimali ortadan kalktı. Tek bir olasılık var, final. Hayır ya, böyle olmadı. Bunlar son 16'da falan karşılaşma ihtimalleri yok mu abi bunların? Değişti mi o? Bilen var mı? Takip eden var mı? Hakim olan var mı bu konuya? Sanırım final değil diye biliyorum ya. Jan Wright. Arda Güler'in Dünya Kupası'nda kanıtladığı şey hakkında ne diyor arkadaşlar? Salih, senin için Hakan'ın reklamlarını izliyorum. Sevmiyorum abi adamı. Hocam onun hakkında konuştuk. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ayarlarlar onu. Neyi? Neyi ayarlarlar? Ha, şu finali mi? Son düzel. Fix final. Ha, okey. Arda Güler'in bu Dünya Kupası'nda eleştirmenlerin artık inkar edemeyeceği bir şey kanıtladığı doğru. En üst seviyede bir futbol maçını kontrol edebileceği. Türkiye zorlandığında bile o asla saklanmadı. Saklandı. Bakın, ben Arda'yı yücelttiğim gibi gerçeği de söylerim. İstiyorsanız beni eleştirin. Paraguay maçında Arda yoktu. Hakan da yoktu ama. Hiçbiri yoktu. Paraguay maçında Arda da yoktu. Ama Hakan'ın olmadığı bir milli takımda, onun yerine Orkun Kökçü'nün geçtiği bir milli takımda Arda Güler'in bırakın Türkiye milli takımını yönetmeyi, komple maçı yönetti Arda. Topu topu sürekli istedi, tempoyu dikte etti. Fırsatlar yarattı ve gerçek bir liderlik gösterdi. Bu elit orta saha oyuncularını yetenekli gençlerden ayıran şey artık sadece bir umut değil, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından birisi demiş bu arkadaş. Doğruluğunu bilmemekle birlikte. Evet, dediğim haber, İskoçya Dünya Kupası'ndan elendi. Teknik direktör Steve Clark istifa etmiş arkadaşlar. Onurlu, omurgalı bir duruş. Amerika'yı yendik, ne oldu? Ülke puanımız 10 basamak düşmüştü. Daha da aşağı düşmedi arkadaşlar. Bu oldu sadece. 10 basamak düştük 2 maç kaybederek. Salih, Arda az süre almadı ki. Mbappe, Courtois ve Valverde'den daha çok süre almış. Hayır hocam. Emre Bey. Arda Güler Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon en çok maça çıkan oyuncu formasıyla çıkıyor. Maça çıkıyor. Ama Arda sürekli 55-60'da alındı oyundan. Bilginiz doğru. Şuraya kadar doğru. En çok Real Madrid'de en çoğa kadar doğru. En çok forma giyen oyuncu. En çok süre değil. Resmi Jude Bellingham maçın adamı seçildi. Bir gol bir asist yaptı arkadaşlar. O da 70. dakikada oyundan çıktı. Deli gibi övüyorlar mesela Bellingham'ı. Yayın neden donuyor? Yayın donuyor mu arkadaşlar?
Var mı sizde donma? Evet, o dediğimiz haber geldi arkadaşlar. Jose Mourinho Arda Güler'i önemli bir oyuncu olarak görüyor ancak ilk 11 garantisi vermiyor. Sport'un haberi dostlar. Kaynak Sport. Arda Güler'i önemli bir oyuncu olarak görüyormuş ancak ilk 11 garantisi vermiyor. Yani Real Madrid'de açıp hiç geçen sezonun bir şeylerine bakmış mı? Bu çocuk neler yapmış? La Liga'da en uzak mesafeden atılan golü kaydetmiş. Şampiyonlar Ligi'nde en çok kilit pas atan oyuncu, pozisyon yaratan oyuncu olmuş. Az süre almasına rağmen. Yani leş gibi bir sezon bizi bekliyor gibime geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum, bakacağız. Umarım öyle olmaz. Umarım Sport kanalı yanılıyordur. Ama bununla ilgili herkes de bana mesaj atmış, işte Salih böyle 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 bir haber var Instagram'dan falan, herkes sağ olsun bize hep sürekli haber gönderiyorlar. Bakıyorum ben de haberlere, sizlerin şeyine göre açtım mesela bugünkü yayını. Normalde yayın açmayacaktım. Bu haberi bayağı bir 10 kişi falan göndermiş bana, Salih böyle böyle bir şey var. Sport'un haberi arkadaşlar. Yani Arda'yı kim kesecek şimdi? Bernardo Silva mı kesecek? Bu arada keserse eğer, maalesef ki bence Bellingham keser. Neden keser? Dünya Kupası'na devam ediyor. Bir gol atsa bile şahlandırıyorlar. Biz de işte, ben de elimden geldiği kadar şahlandırmaya çalışıyorum. Ama sağ olsun yorumlardaki arkadaşlar, kardeşim sen de Arda Güler'den başka bir şey bilmiyorsun. Adam beni yeni takip etmiş, bilmiyor ne içeriği çektiğimi. Yani bu şey, Barış Özcan'a işte bilim içeriği çekme demek gibi bir şey arkadaşlar. Kardeşim sen niye hep Arda çekiyorsun lan? Arda konuşuluyor Türk olarak en çok. Kenan Yıldız'dan bir haber var mı? Siz görüyor musunuz? Instagram'da bile karşınıza çıkıyor mu Kenan Yıldız'dan bir haber? Ya garip. Ya benim kanalım Türk olup Avrupa'da oynayan futbolcular normalde. Tabii ki de ben de her şeyi çekmek istiyorum. Ama gündem yoğun. Ya transfer haberleri serisi başlatmıştık. Güzel de izleniyordu mesela. Ona devam edemiyorum mesela. Sürekli bir şey çıkıyor. Ona da devam edeceğiz. Şu an mesela bu var. Bunları konuşuyoruz arkadaşlar. Kenan Yıldız'dan haber var. Kenan Yıldız'dan bir tane haber buldum arkadaşlar. O da ne biliyor musunuz? Frankfurt'a Almanya'ya gitmişler Can Uzun'la beraber. Ne kattı sana bu haber? Var, birazdan o haberi de sunacağım. Bir tane haber var. Kenan Yıldız'la Can Uzun birlikte Almanya'ya gitmişler tatile. Ne kattı abi sana? Arda için seni takip ediyoruz. Gerçi seni de ayrıca sevdik, o ayrı. Teşekkürler Özkan hocam. Yani böyle bir haber. Birazdan bir Real Madrid ilk 11 de kurarız sizlerle beraber. Bir bakarız arkadaşlar. Arda nerede oynayabilir? Kimin yerine oynayabilir? Transfer edilecek oyuncularla birlikte yaparız. Şu anki anlık kadroyla, anlık işte transfer, mesela kim, Konate falan geldi. Onlarla birlikte bir kadro oluştururuz. Bir de alınacak isimlerden sonra Arda ne yapar? Nerede olur? Onu da bir bakarız isterseniz eğer. Bu arada kadro kurmamızı isteyenler bir artı bir yazsın arkadaşlar chat'e. O şekilde işte 20-25'i geçerse artı bir, ona göre yapalım arkadaşlar kadroyu. Yoksa hiç girmeyelim. Real Madrid oyuncularının bu Dünya Kupası'ndaki toplam 8 maçın oyuncusu ödülü var. Herhangi bir diğer takımdan daha fazla arkadaşlar. Vinicius Junior 3 tane Şampiyonlar Ligi maçında 3 kez maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Bellingham 2 kez, Mbappe 1, Valverde 1 ve Arda Güler'imiz de 1 tane bu ödülü alıyor. Ufuk Bey demiş. Salim sen cansın, duygularımızın tercümanısın. Teşekkür ederim hocam. Vallahi sağ olun. Böyle düşünmeniz beni mutlu ediyor. Çok az artı bir gelmiş ya. Bir iki tane mi var? İki tane gelmiş artı bir. O zaman kadro kurmayız herhalde ya. Üç oldu. Emre Bey, Salih yorum fazla çete yazamıyorum ama seni 7 aydır takip ediyorum. 700 takipçiyken bile başka takip ediyordum. Başka hesaptan izliyordum demiş. Teşekkürler Emre Bey. Sağ olun. Artı birlerimiz az. Beğeni yaptım. Yarın devamını izleyeceğim. Tamamdır. Kılıç Bey, görüşürüz. İyi uykular size. Şöyle, Robert Lewandowski Chicago Fire'da, Fabrizio Romano bedelsiz transfer, Fenerbahçe ile de ismi anılıyordu. Amerika'ya gitmiş. Chicago Fire'da. Kadro kurmamızı isteyenler artı bir koyabilir arkadaşlar. Ona göre yaparız. Kesemez mantık olarak ama Mourinho istediğine göre kesin oynatır Bernardo'yu.
Vincenzo Dubella videosu için teşekkürler Gökmen hocam. Sezonun başında ilk 11 garantisi vermez. Sezon yarısında mecbur kalır. Hep böyle oldu hocam. Mastantuono geldi. Ben bile dedim lan Arda'yı yedek bırakır herhalde bu oyuncu. Dedim Maradona gibi bir şey geliyor. Bir geldi fıs. İşte Endrick geliyordu. Endrick transfer olduğu dönem. Dedik ki oğlum Pele gibi bir şey geliyor dedim Real Madrid'de. Kesin Arda'yı keser. O da yok. O da gitti başka takıma. Şimdi Mastantuono kiralık gidecek. Brahim iyi oynuyor dedik. Brahim full yedek kaldı. Arda'mız ne yapar ne eder? Arda Kadabra yapar orada. Spektaküler yapar. Arda Kadabra büyüsünü yapar, sihrini yapar. Yine ilk 11'e girer diye düşünüyorum. İnşallah Allah güç kuvvet versin ona da. Seviyoruz baba. Başka Real Madrid'de oynayan oyuncumuz var mı? Yok. Roberto Martinez, Diego Jota için Dünya Kupası'nı kazanmak istiyoruz demiş. Valla ben de şey isterim ya. Ronaldo'nun bir kez Dünya Kupası'nı kazanmasını isterim ama işleri çok zor. Çünkü İspanya ile karşılaşacaklar. Tek umudum şu demiş Özkan Bey. Kritik maçlarda mecbur kalıp Arda da maçı kurtarırsa 11'e monte ettirir kendini. Yani Mourinho mecbur kalacak Arda'yı 11'de oynatacak. James Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak benim için çok büyük bir gurur. O sadece futbolun değil, hayatın da bir efsanesi diyor. Doğru söylüyor baba. Kazansalar lider olacaklar ve rakipleri Gana olacaktı. Oğlum bu arada bunlar dün kimle oynadı? Lan kimle oynadıydı bunlar? Kolombiya ile. Oğlum Kolombiya nasıl top oynuyor var ya bizim karşımıza gelseler var ya biz 4-5 yerdik bu arada Kolombiya'dan. İnanılmaz sağlam lan oyuncular semsert giriyorlar toplara. Ama ayakları çok kötü. Adamlar vurdukları şut dağa taşa gidiyor ya. Onlar var ya bitiricilik çalışsa, son vuruş çalışsalar var ya. Portekiz'i çıkartmadılar bir ara. Bayağı bir durdu. Dünya Kupası'nı izlemiyorum dedikten sonra Salih maç özeti vermesi burada. Ama Ronaldo'yu izliyoruz ya. İkinci oldular. Rakipleri Hırvatistan oldu. Onu geçerlerse İspanya ile eşleşme ihtimalleri var. Portekiz zor yoldan gidecek. Cristiano Ronaldo'dan sakatlığı bulunan Rodrigo'ya sabret her şey yoluna girecek diyor çaprazları kopan Rodrigo'ya. Real Madrid de bu arada doktorunu değiştirdi. Sabahki videoda söyledim. Öğlen atmıştım video. Öğleden sonra 3'te attık videomuzu. Orada söylemiştim. Real Madrid doktorunu değiştirdi. Kulüp doktoru değişti. Çünkü çoğu oyuncunun çaprazı koptu ve çok fazla sakatlık yaşandı. Sakatlanmayan 2-3 oyuncu vardı. Bunlardan birisi de Arda Güler'di. Arda da sakatlanmıştı. Sakatlanarak Dünya Kupası'na gitti arkadaşlar. Arda zaten Kenan da sakat gitti. Bunlar işte o Arda'nın orta sahadan attığı gol dönemleri olsa işte Arda'nın böyle deli gibi kilit pas attığı dönem gidebilmiş olsaydık Dünya Kupası'na. Arda bir sakatlık yaşamamış olsaydı orada belki bir puan alıp şu an başka bir şey konuşuyor olurduk. Hala o böyle milli heyecan devam ediyor olurdu. Hala aklıma hep böyle olasılıklar geliyor ama olan oldu. Biz Montella değiliz arkadaşlar. Olmayan bir şeyi bir varsayımları söylemeye gerek yok. 85 tane şut çektik demeye de gerek yok. Elendik. Hediye fikirleri teşekkürler hocam desteğin için. Eyvallah. Şu Dünya Kupası'ndan elenmemiz seni de maalesef çok kötü etkiledi. Prime'a çıkacaktın. 3-5 ay içinde olmadı be kral üzüldüm. Vallahi ben hem o konuda ümitliydim ben ama gerçekten bir milli heyecan yani ben bir taraftar olarak çok heyecanlıydım. Taraftar olarak çok üzüldüm. Bir YouTuber olarak değil yani bir içerik üreticisi olarak bir yorumcu, bir haberci, bir şeyleri sizlere sunan birisi olarak üzülmedim. Gerçekten taraftar olarak üzüldüm arkadaşlar ya çok üzüldüm ya. Ve Arda'nın burada bir şeyler başarsa tabii ki de ben de yükseleceğimi biliyordum. Arda'nın milli takımın ve ben milli takım haberlerini yapmaya da çok seviyordum yani. Çok güzel, hoşuma gitmişti. Ömrümde ilk defa milli takımla ilgili bir şeye denk geldim. Döneme denk geldim YouTube'la alakalı. Çok güzel oluyordu. Umarım Uluslar Ligi'nde bir şey yaparız diyeceğim ama Belçika, İtalya, Fransa. Sen Panama, Avustralya, ABD'nin olduğu gruptan ABD'yi yenip 1000 tane galibiyete bedel diyorsan Fransa'yı yenersen şimdi ağzımı bozacağım. Bozmayayım abi. Çizgimizi bozmayalım. Fransa'yı yenince neler yapacaksın acaba? Vallahi Montella'yı bağlayın. Ağzını gözünü bantlayın çıkmasın abi. Yanlışlıkla Fransa'yla berabere kalırız işte İtalya'yı yeneriz ya da Fransa'yı yenersek falan bağlayın abi adamı. Arda çıksın konuşsun. Daha iyi oynayabilirdik falan der Arda mesela. Afganistan'dan selamlar. Selamlar olsun. Salih Arda'ya balon diyen yorumcular hakkında ne düşünüyorsun?
Ya saygı duyuyorum diyeceğim de arkadaşlar. Her yoruma saygı duyulmuyor ben. Duyulmaması gerekiyor bence. Doğruları söyleyelim arkadaşlar. Ben normalde saygı duyuyorum deyip devam edip burada efendi bir görüntü verebilirim ama ben onlara hamam böceği diyorum arkadaşlar. Sadece hamam böceği diyorum o insanlara. Hamam böceği abi. Çünkü Arda neden biliyor musunuz? Paraguay maçından sonra baloncular geldi hemen. ABD maçından sonra baloncular hemen yok oluyor. Hamam böceği gibi böyle kirli bir şey olduğu zaman geliyorlar ortama. O yüzden. Cezayir Avustralya maçında ağır şike döndü. İran'ı elediler diyor. Mourinho haberi doğru mu, Arda'ya süre vermeyecek? O haberi sunduk hocam. 1-5-6 dakika önce sunduk. Geriye sarıp bakabilirsin. İtalya'ya karşı İtalyan teknik direktör riskli olur zaten. Ya evet, bu arada Dünya Kupası'na gidemediniz. İtalya milli takımı yetkilileri. Sizlere sesleniyorum. Lasciatemi cantare sono italiano pero. Arkadaşlar lütfen bakın, biz Türkiye olarak Dünya Kupası'na gittik. Bizi kim götürdü biliyor musunuz? Vincenzo Montella götürdü. Campare motto be. Lütfen o adamı alın. İnanılmaz bir şekilde sizi de Dünya Kupası'na götürebilir. Ne dersin? Sen de İtalya Spor'a destek olmak istiyorsan al. Al. Gel beni al. Alın abi Montella'yı. Vallahi alın ya. Montella'yı İtalyanlara verelim. Ümit Özat Arda'nın kalça kemiğinde sıkıntı var dedi. O gün ümit benim için bitti. Kaka mesela stili öyle. Ümit Özat ondan daha kötü şeyler de söyledi hocam. Ama işte Arda da maçın en iyisi olunca da gelip övdü. Kaptanlık Arda'ya verilsin dedi mesela. Ben kötü günde de çok övdüm Arda'yı. Hakan Hakan taşıyan taşıdı. Mourinho Mourinho kendi kaybeder, Arda onu yer. Vallahi ben yine diyorum, Arda'yı yedek bırakan kendi ayağına sıkar arkadaşlar. İtalyan hasreti 8 yıla çıkar. Bok baba yok, bizi Dünya Kupası'na götürdü 24 yıl sonra, hemen götürsün. İtalyanlar uyumayın abi, Montella bizim gibi düşük profildeki bir takımı şeye götürdü. Dünya Kupası'na götürdü arkadaşlar, hemen götürün. Arda'nın ne kötü kaderi var, çocuğun bir rahat oynayamayacak mı Real'de? Abi Real Madrid öyle bir yer. Hele ki İngiliz, Fransız, İspanyol değilsen bu hep böyle olacak. Ama Arda bununla savaşabilecek bir güçte. Mentali çok iyi ya. U19 teknik direktörü kimdi ya bizim? Bayıldıydı hatta geçen bir maçta ya. Bizim U19. Kimdi lan o adam? Eski futbolcu ya. Bayıldıydı ya. Egemen Korkmaz, ha aynen. Bayıldıydı değil mi o bir ara? İtalya vasat olan TR'de ünlü oluyor. Adamlar madeni bulmuş. İtalya'da vasat olanlar Türkiye'de ünlü oluyor. Italiano geldi Beşiktaş'ın başına da herhalde. Vincenzo Italiano. Real Madrid'in transfer yapması için büyük oyuncu satışı yapması gerekiyor ve belirtiler bu ismin Camavinga olacağını işaret ediyor. Real Madrid'in 60 milyon euro kazanmayı umduğu Camavinga ile Inter ve Paris Saint-Germain ilgileniyor. Ben Paris Saint-Germain'in Camavinga ile ilgilendiğini düşünmüyorum. Inter belki alabilir oyuncuyu. Kötü haberi kaçırdınız hocam. Arda Güler'e ilk 11 garantisi vermiyormuş Mourinho. Sunduk haberi. Yayını biraz geri alıp izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz hocam. Sunduk haberi. Oradan biraz geri alın. Çünkü böyle geri dönersem bu izleyenlere haksızlık olmuş olur. O kırmızı barı tutup şöyle yayının altında şu kırmızı bar var ya, onu tutup geriye sarıp tekrar en başa getirip, yani en sona getirip bizle beraber yayına devam edebilirsiniz. Güvenliği çağırın, güvenlik alın Montella'yı. Paris Arda'yı alsın. Valla ben mesela bugün attığımız videoda aynı şeyi söyledim. Paris Saint-Germain'de Arda Güler gibi bir oyuncu yok. Arsenal'da Arda Güler gibi bir oyuncu yok. Chelsea'de Arda Güler gibi bir oyuncu yok dedim. Kardeşim sen de ne saçma yorum yaptın. Dembele Arda Güler'i 24'e katlar. Ulan ben Dembele Arda Güler'den iyi bir futbolcu demedim ki. Ee, Fabian Ruiz'den daha iyi bir futbolcu demek istedim. Yani bölgesine göre söylüyorum. Adam gitmiş forvet oyuncusu Dembele ile Arda'yı kıyasladığımı düşünüyor.
Çok garip ya. Selamun aleyküm herkese. Nasılsınız Salih kardeşim? Sen bil ki Fransa'dan sana tamamen katılıyoruz. Çünkü vallahi sen hak neyse onu söylemeye çalışıyorsun. Cihano teşekkürler hocam. Vallahi Arda kayboldu dediğinde kayboldu diyoruz. Ama yerden yere vurmuyoruz. Hakaret etmiyoruz. Daha genç diyoruz. Kayboldu. Kaybolmaması gerekiyor dedik. Bir sonraki maçta sırtına aldı, Türkiye'yi taşıdı Amerika maçında. Çok daha rezil olabilirdik bak. Amerika maçında Arda böyle etki koymasaydı oyuna, Pulisic'in falan içinden geçti Arda. Çok rezil olup daha da rezil olup dönebilirdik. Senin geçenki anket gibi alakasız eşleşme yapmış, evet. Yani Fabian Ruiz mi iyi, Arda mı iyi? Biz Paris Saint-Germain maçını da canlı izledik buradaki chat'teki arkadaşlarımızla. Şampiyonlar Ligi finalini. Arda tam ya çözemedi Arsenal'ı. Arsenal'a gol atamadı Paris Saint-Germain. Zar zor gol attılar. Penaltılara kadar gitti biliyorsunuz. Arda olsaydı net 4 tane kilit pas atardı. Önündeki bu Kvaratskhelia Dembele'lere arkadaşlar, Barkola'lar. Arkasında da Vitinha ve Joao Neves gibi kirli işleri yapan adamların olduğu bir Arda'yı düşünün. Ama ben Arda'nın Real Madrid'de kalmasından yanayım. Öyle. Fabrizio Romano paylaşmış. Miami'deki Portekiz maçından sonra Rodrigo ve Bernardo Silva yakında Real Madrid'deler arkadaşlar. Evet. Arda'yı kesecek arkadaş buymuş herhalde. Portekiz'de 45 dakika oynayan adam. Hatta son maçta oynamadı herhalde. İşte bunun için seviyoruz. Çünkü milli gururumuz. Arda eğer boş bırakmamak lazım. Hala Real Madrid'de. Evet. Arda'yı oynatmayan kafayı oynatır. Artistlik yapmasınlar. Vallahi ben de diyorum hocam, kendi ayağına, kendi topuğuna sıkar Mourinho Arda'yı oynatmazsa. Bilmiyorum. Bakacağız. Yakından takip ediyor olacağız, yeni sezonda da bakacağız arkadaşlar. Thiago Pitars'tan İspanya U19 için 2 asist ama 3 asist yaptı arkadaşlar. U19 İspanya'da, İspanya milli takımının U19 takımında oynuyor ve 3 tane asist yapmış. Arda Güler forması aldım, bir zahmet kalsın Real'de. Arda ABD ilk yarıda iyiydi be. İkinci yarıda da iyi olabilirdi ama Montella sağ olsun Arda'yı bir ara sağ kanata aldı. Bir ara forvete koydu. Karıştırdı orada. Çorba yaptı. Ne yaptığını bilmiyor abi. Bak, ben yine diyorum. Biz Montella'ya rağmen iyi gelmişiz Dünya Kupası'na. Biz Montella'ya rağmen falan da gerçekten fark yememişiz. Onu söyleyeyim yani. Salih, İtalya çok kötü takım. Değeri 350 milyon euronun dışında Belçika'da berbat takım. İran'la berabere, Mısır'la berabere kaldı. Kaç turnuvadır böyle kadroları iyi değil. İyi değil. Bizim kadromuz da prime kadromuz. Biz böyle bir kadroyu, jenerasyonu bir daha yakalar mıyız bilmiyorum. Ama yani nasıl diyeyim size, nasıl bunu örnek verebilirim? Ya bir tane şoför düşün. Bir tane Ferrari'miz var. Bir tane lüks bir aracımız var. Abi şoför şey bağımlısı. Offroad bağımlısı. Abi adam Ferrari'yi şeye sürüyor. Offroad'a sürüyor. Yani o yola giriyor. Çamurlu, işte bayırlı, tepeli yola sürüyor. Ve bundan performans bekliyor falan. Böyle örnek vereyim dedim. Ehliyeti yoktu. Gerçekten ehliyeti yok yani, inanılmaz diyorum. Çok güzel, beğendim, güldürdü beni gerçekten. Ehliyeti yok. Ya ehliyeti var. Vermişler bir yerden. Ama adam asfaltta onun o performansını alması gerekirken saçma sapan kendi keyfine göre offroad'a gidiyor. Sonra da bu araba niye gitmiyor? Öyleli. Şöyle gelelim. Galatasaray'ın ve Türk milli takımımızın uzun yıllar kaptanlığı yapan Bülent Korkmaz kaptanlık için Arda'yı işaret etti. Hepinizden önce ben ettim. Yemin ediyorum ben ettim ya. Ama ben ünsüzüm. Ama ben eski futbolcuyum, ama eski futbolcuyum derken ya bunlar gibi, Bülent abiler gibi, tabii ki de onların kariyerleri bambaşka arkadaşlar. Ünlü olmadığımız için bana şey derler. Kardeşim, onu Bülent Korkmaz söylemişti. Ben maç esnasında dedim ya. Vallahi maç esnasında dedim. Hatırlayan var mıdır ya? Maç sonu açıklamamda, maç sonu konuşmamızda e, dedim ya. Ama Ümit Özat da dedi bu arada Arda kaptan olsun diye. Ben de işaret etti. Milli takımın kaptanı Arda Güler'dir. Açık ve net söylüyorum. Montella kalır ya da gider. Bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıdır. Ama kaptanı kimse kusura bakmasın. Ama takım kaptanı kimse kusura bakmasın, Arda Güler'dir. Bülent Hoca'yı alkışlıyorum buradan. Kendimi de alkışlıyorum lan. Efsaneler gibi düşünmek güzel bir şey.
Zor dönemde biri çıkıp sorumluluk alıyorsa, özür diliyorsa ben çok iyi oyuncuyum ama iyi oynayamadım diyerek sorumluluğu üstüne alıyorsa kaptan odur. Yemin ediyorum aynısı ya dediğimin hepsi ya. Aynısı dediklerimin hepsi ya. İşte ben de mesela ünlü olsaydım bu sayfa mesela beni de paylaşmış olurdu. Ama şey yani düşündüğüm şeylerin saçma olmadığını görmek beni mutlu ediyor. Bu insanların bu söylemleri, bu açıklamaları yapması beni onaylıyor. Ben kendi açımda, benim çevremde sizler izliyorsunuz. Beni onaylıyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ya milli takımda Galatasaray'da kaptanlık yapmış adam bu ya. Hani UEFA kupası almış adam. Milli takımda işte dünya üçüncüsü o kadroda olan adam bunlar yani. Ve bu adamla ben aynı fikri ve bundan daha önce maç esnasında anlık söylüyorsam kendimle gurur duyarım yani. Bülent Korkmaz senin yayını izlemiş olamaz mı? Sana bir şey diyeyim mi hocam Oğuz Bey? Bizim son 2-3 gündür videolarımız 35 binlere falan çıktı. Bu beni mutlu ediyor tabii ki de. Daha fazla olmasını isterim çünkü benim eski 50 binlik kanalımda 600-700 bin izlenen videolarım vardı ama oyun kanalıydı o. Ama ben o rakamları görmüş bir kanalım normalde. 35 binler beni mutlu ediyor ama içimde yine bir burukluk kalıyor. Neden 35 binde kaldı falan diyorum. Zamanla olacaktır inşallah sizlerin güzel destekleriyle. Siz varsanız dediğim gibi ben her zaman buradayım arkadaşlar. Salih seni yabancı kanal paylaşmış. Türkiye Amerika Reaction. Evet gördüm hocam onu. Ama sadece ilk golde paylaşmışlar beni. Bir derleme oluşturmuşlar. Oraya koymuşlar. Yavaş yavaş bakalım olacak. Evet evet yabancı tepki kolajında vardık evet. Atmışlar Instagram'dan gördüm de. Sadece ilk golü koymuşlar ama herhalde değil mi? Aynı videoyu mu izledik acaba? İnşallah canım kardeşim. İnşallah inşallah hocam. Bülent Hoca'yı da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Aynı şeyi düşünüyor olmak bile güzel benim için. Bazen dedim acaba ulan saçma mı dedim hani Arda için çok mu erken? Yok abi erken değil yani bu kadar sorumluluk alıyorsan, bu kadar özür diliyorsan, biz dünyanın en iyi takımlarında oynuyoruz. Bu bize yakışmıyor diyorsan, ben çok kötü oynadım diyorsan gerçekten sen kaptansın ya. Vallahi kaptan. 10 numarada bu arada. 10 numara bak 10 numarayı vereceksin Hakan. Kalıyorsan da vermek zorundasın ya. Devir teslim yapın abi. Tören yapın ya. 10 numarayı verin. Yıllarca düşünsenize böyle tertemiz bir kaptanımız olduğunu düşünün ya milli takımda. Bak yıllarca Allah sağlıklı ömürler versin hepimize. Arda'ya, sizlere, bana. İzleyelim abi. Gerçekten izleyelim. Unutamayacağımız bir kaptanımız olacak milli takımda. Söyleyeyim size yani. Unutamayacağız. Belki yıllarca bir Arda Güler daha gelsin 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 isteyeceğiz. Bir de şöyle bir şey demiştim ben ya. Arda Güler'in arkasında bir şey diyeceğim bak. Arda Güler'in arkasında şu kadroda sadece Emre Belezoğlu olsaydı nasıl olurdu sizce? O böyle sert oynayan arkada. İkisi yan yana oynayabilirler miydi yoksa Hakan Çalhanoğlu gibi ikisi birlikte olmaz mıydı? Ama e, Emre Belezoğlu 10 numara değil 6'da oynuyordu. Salih Üretken elbet fark edilecek. İnşallah hocam vallahi ben elimden geleni yapıyorum ya. Şu Hakan'dan TFF'den acilen kurtulmak lazım. Hakan söylemişti zaten geleceğin 10 numarası diye. Orkun, Salih, Arda en iyisi. Bu arada Salih Özcan e, ya 70 dakika diye biliyorum ben. 8 dakika oynadı diyenler de var bu sezon. 8 dakika oynayarak Hakan Çalhanoğlu'ndan falan nasıl iyi oynadın be adam. Sağda da Gökdeniz Karadeniz. Evet. Forvet'te de Burak Yılmaz baba ya ne diyorum. Burak Yılmaz'ın şu an 22 yaşında olduğunu hayal etsenize şu kadroda. 22 yaşında ama prime haliyle olacak. Mesela bu çocuklar 21 yaşında prime gibiler ya maşallah. Oğuz Çetin değil mi? Euro 2024'te Salih Hollanda maçında ayağa kafa atmıştı. Ha, ayakla vurulacak topa kafayla girdi diyor. Borussia Dortmund oyuncusu her zaman hazırdır Salih. Boş topçu değil. Öyle olsa Dortmund tutmaz diyor. Ama büyük ihtimalle üç büyüklerden birisine gelecek herhalde Salih Özcan'da. Arda Turan ve Arda... Abi bir şey diyeyim mi ya? Bak bir şey diyeceğim. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Çalım olarak Arda Turan'dır ya. Baba o dar alanda neler lan o. Arda Turan yine geçen bir karşıma geldi. X'te bir
Kolaj yapmışlar. Atletico Madrid'de falan abi o aralarda nasıl gidiyor ya Arda Turan? Arda Turan, çalımda Arda Turan'dır ya baba. Salih yorumlarımı okumuyorsun ya aşk olsun. Vallahi sadece Uğur Boral ve Tuncay Şanlı olsaydı yarı final kesindi diyor. Yani onlar da iyi oyunculardı. Ama oyun zekası işte oyunu görme olarak Arda Güler baba, pas olarak Arda Güler'dir yani. Bu arada Arda Turan'da sevdiğim bir özellik daha vardı benim. Karakter olarak tartışabiliriz. Kayarak çok iyi top alıyordu baba ya. Bunu fark eden var mı? Benim dışında fark eden var mı? Çok merak. Kayarak bak hani kayarak topu uzaklaştırmıyor. Kayıyor, çekiyor böyle şey gibi. Nasıl diyeyim böyle sanki böyle bir çengel atmış gibi topu alıp önüne alıp koşturup devam ediyordu Arda Turan. O özelliğini benim gibi görebilen var mı acaba ya? Kayarak çok iyi top alıyordu adam. Çalım iyi ama Barça'da Messi Neymar ile oynamıyor. Neymar'ı da yedek bırakmıştı Arda Turan bir dönem. Emre Mor abi işte hayallere gidiyoruz yine. Emre Mor çok kızgınım ben Emre Mor'a. Yani çok kızgınım. Beni Arda'dan bile daha çok heyecanlandıran bir oyuncu vardı. O da Emre Mor'du arkadaşlar. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson Sanchez'den ceza sahası içinde Cristiano Ronaldo'yu gözden kaçırmaması yönünde özel bir talebimiz oldu. Çünkü o bölgede çok ölümcül ve isabetli bir oyuncu. Baba gözden kaçmaz Ronaldo. Yürüyor zaten. Onu geçelim de ama tehlikeli tabii ki de hala. Bu arada Davinson Sanchez'in golü goldü bence ya. Offside verdiler. Abi Emre Mor'a ne oldu? Emre Mor'a ne oldu abi? Güç zehirlenmesi yaşadı çocuk. Psikolojisi de bozuktu zaten ayrı. Annesi babası ayrıymış ya. Bizim de çocukluğumuzdan ayrıydı anne babamız. Ama o parayı görünce falan işte kendine taht yaptırdı. Havuzlu villasının önüne taht yaptırdı elmastan. Böyle Emre Mor yazıyordu arkasında falan. İşte influencer kızlara falan böyle söylemler vardı, haberler vardı. İşte araba hediye ediyordu falan. Futboldan uzak. Mesela Arda Güler ve Kenan Yıldız'a helal olsun diyorum. Asla özel hayatlarıyla gündeme gelecek bir şey yapmıyorlar. Ve sürekli çalışıyorlar, sürekli profesyonel olmaya çalışıyorlar, sürekli sorumluluk alıyorlar. Parayı buldum ben. Ben Real'de oynuyorum kardeşim. Siz kimsiniz falan da havası yok bence. Şöyle diyeyim arkadaşlar biz şurada gidip Bal Ligi'nde oynasak şöyle köye gittiğimiz zaman kıçımız başımız ayrı oynar yani. Hani o Bal Ligi topçusu yürüyüşü falan var yani böyle. Anladın mı? Selam vermem falan falan da değişir yani. Ama bu adamlar dünyanın en iyi yerinde oynayıp ben suçluyum falan diye ölüyorlar yani. O kayarak top alma özelliği FIFA 99'da da vardı. Hakemden kaçma vardı bir tane Atari oyunu. Kart yediğin zaman hakemden kaçıyordunuz. Yaşlılar burada mı? Yaşlılar bir kendini belli etsin. Ben de Salih'in videoya Hakansız çift ön libero çıkak. Bu Kaan'ı gibi olduğu için derinleşen defansa oynatacaksa demiştim. Ozan'la çıktı. Salih hatırlarsanız Avrupa maçında Avusturya'yı 2-1 yendiğimizde de çok iyi savaşarak oynamıştı. Tekmeye kafa attığı bir pozisyon vardı hatta. Salih şu an en savaşçı orta sahamız. Yani öyle gözüküyor. Çok şey ABD maçında ben çok övdüm ya. İmanlı wonderkidlerimiz var elhamdülillah. 21. yüzyılda tek bir sezonda en fazla gol atan oyuncular. 69 gol Ronaldo, 82 gol. Baba ne yaptın ya? 82 gol Messi, 70 golde Harry Kane. 2025-26'da atıyor, 11-12'de atıyor. 11-12, 12-13'te Ronaldo atıyor abi. Messi ne yaptın oğlum ya? Oğlum bir ligde bir sezon boyunca bir takımın atamadığı gol sayısı lan bu. Bambaşka bir şeymiş. Ronaldo bile tebrik etmişti Emre Mor'u. Dortmund maçında çöktü. Evet forma falan da değiştirmişlerdi. 90 yok muydu ya? Valla 82 yazmışlar bilmiyorum. Fiziki gücü iyi olan kaç topçumuz var? Euro 2024 Barış Alper diyorum ama son Dünya Kupası'nda o kadar da iyi değildi. Mbappé geçer bunu diyor. Ronaldo'yu mu? Messi'yi mi geçer? Bir sezonda 40 attı herhalde Mbappé. Selamünaleyküm kral. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Teşekkürler hocam. Cumartesi hocam bugün. Pazar bugün ne cumartesi?
Messi'nin 93 gol diyorlar. Ronaldo Nazario. Kel Ronaldo. Yani şişman Ronaldo. Nasıl isimlendirirsen. Mbappe bana prime dönemindeki halimi hatırlatıyor diyor. Lekip. Ee, gerçekten prime döneminde sen böyle miydin ya? Ronaldo yapma ya. Nazario yapma kardeşim benim ya. MPP mi geliyor? Yok gelmesin hocam. FIFA 2038 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 64'e çıkarmayı değerlendiriyor. Katılabilir miyiz? 64 ülke arasına girebilir miyiz sizce? Ben viski içerek yazıyorum. Ne güzel. Salih top geçer adam geçmez stilinde. Zaten 6 numaraların öyle oynaması gerekiyor ya. 6 numaralar öyle sert oynaması gerekiyor. Evet dostlar bir de like atarsanız seviniriz. 200 like yapalım en azından. Ricamdır sizlerden efendim. Şöyle gelelim. Devam ediyoruz. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung. Dünya Kupası'ndan elenmemizden dolayı çok şaşkınım. Kupaya katılım sürecinde devlet destek kaynaklarının yatırım olarak kullanıldığı göz önüne alındığında Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bu durumu derinlemesine incelemesini, nedenlerini analiz etmesini ve bunun tekrarlanmasını önleyecek kapsamlı tedbirler almasını talep ediyorum. Bizimkiler ne diyor? Bizi eleştirenlerin hepsini İçişleri Bakanımıza söyledim. Böyle bir kanun çıkarılsın. Milli takımı eleştirenler içeri alınsın, hapise girsin. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Al sana mükemmel bir e, karşılaştırma. Erdem Bey hoş geldiniz. Selamlar selamlar. En çok Yeşilburun adalarına sevindim. Ben de sevindim ama görünce de üzüldüm ya. Salakça bir açıklama insan hatasını analiz edemezsin. Ya adamlar bir şeyleri ya neden olmuş, neleri yapabiliriz diye bir açıklama yapmış adam. Neden böyle olmuş? Neden elendik diye bunu araştıralım. Hani ne iyi olacaksa antrenman tesisi mi açılacak? Başka oyunculara mı bakılacak? Onu araştıralım demiş adam. Bence güzel konuşma olmuş hocam, İlker hocam. Ama bizimki gidin içeri atın diyor halkımızı. Türkiye Dünya Kupası grup aşamalarındaki en iyi 4. sıradaki takımdır. En iyi sonuncu olmuşuz. Gruplardaki ne diyorsunuz? Bu arada Dünya Kupası'nda kesinlikle şike var Salih diyor. Evet aslında iyi gidiyorduk oraya. Quaresma Portekiz milli takımında neşe eksik, mutluluk eksik, yaratıcılık eksik, istek eksik. Mücadele ruhu eksik, her zaman sahip olduğumuz o özgüvenli duruş eksik diyor. Babayı futbola başlatacaklar ya yeniden. Son dakika Xabi Alonso. Real Madrid'in Enzo Fernandez'i transfer etmesini engellemek istiyormuş. Kukureya'yı bir gece ansızın aldılar. Enzo'yu kaybetmek istemiyormuş. Alonso. Al sana Kenan Yıldız haberi. Kenan Yıldız'dan haber yok mu? Neden hep Arda'yı konuşuyorsun? Can Uzun ve Kenan Yıldız Dünya Kupası'nın ardından Münih'te. Ne kattı bu haber bize? Evet tahmin edin diyeceğim de herkes bilir bunu. Çok kolay bir şey olmuş. Bu kimin ayakları, bacakları? Salih Afrika'dan devşirme bir forvet alacağız ya. Job Bellingham'ı almayalım. Evet. Zabıta. Zabıta Dinho. Evet bildiniz. Evet onun çorapları yırtık çorapları. Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'in hangi oyuncusu en büyük ilerlemeyi kaydedecek arkadaşlar? Arda Güler mi, Dean Huijsen mı, Mastantuono mu, Endrick mi? Hangisi en çok gelişim kaydedecek oyuncudur sizce? Mourinho dönemiyle birlikte. Yırtık çoraplar Ürdünlü oyuncularda da vardır. Neden? Çok mu faal yapıldı onlara? En çok gelişimi kim gösterir diye sorduk arkadaşlar sizlere. Cevaplarınızı bekliyorum.
Bunu cevapladıktan sonra şunu da cevaplayalım arkadaşlar. Şimdiye kadarki FIFA Dünya Kupası'ndaki en iyi takım kim oldu sizce? Endrick olabilir, sonra Arda. Çünkü Arda zaten bayağı bir geliştiği için değil mi Mücahit? Maçta gördüm, onlar da yırtmış kendileri. Anladım. Xabi Alonso eğer Arda'yı alamazsa Can'ı alsa keşke. Can Uzun bu arada fena olur ya oraya. Fransa mı diyorsunuz? Arjantin diyorlar. Fransa, Arjantin geldi. İki tane Fransa var. Bence hiç puan vermeyen bir takım vardı. O kimse odur. Burnuna ya, denize gittim de bugün. Denizde biraz yüzdüm arkadaşlar. Burnum falan dondu. Şey, dondu diyorum ya. Doldu herhalde, bir şey oldu. Burnuma falan çok su kaçtı ondan. Çok mu? Mikrofonum sesi çok mu? Fena nefes alıyorsun diyor. Dur bakayım bir filtrelerden. Mikrofonumuza bir bakalım. Şu an nasıl oldu mikrofon? Nefes sesi gelmez herhalde. Fransa dedi herkes. Evet, tamam. Böyle devam edelim. FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki en iyi oyuncu kimdi? Bu gruplar bitene kadar, yani grubun 3 maçının sonundaki en iyi oyuncu sizce kimdi arkadaşlar? Tüm gruplar dahil. Gerçekten Arda Paris Saint-Germain'de çok iyi olur demiş. İspanya diyor hediye fikirleri de. İspanya değil ya bence. İspanya kötü bence. Messi diyor İlker Bey. Messi diyorlar. Selamünaleyküm, aleykümselam Bozkurt. Hayırlı yayınlar. Abi bu Mourinho ne iş? Duydum, haberler doğru mu? Vallahi doğru gibi ya. İlk 11 garantisi vermiyormuş. Bence Fransa'dan diyor. Dembele diyor. 3 atan vardı Salih. Vallahi 3 atan, herkes de var 3 atan ya. 3 kim attı başka? Dembele attı Fransa'dan. Ondan sonra 3 atan Messi var Arjantin'den. O listede olabilir diyor. İlk tur atlayan takım Kanada oldu. Son 16'ya yükseldi. Kanada son 16'ya mı gitti? Tek maç mı bundan sonrası? David var. David kim ya? Jonathan David, doğru, o da hat-trick yaptı. Uyaran oldu mu bilmiyorum ama yayın 10 saniyede bir 2 saniye falan titriyor. Shutter gibi. Diğer canlı yayınlarda test ettim. Onlarda yok. Bilgin olsun istedim diyor. Hınzır. Vallahi bunu nasıl düzelteceğiz bilmiyorum. Sanki bende de donuyor gibi o. Onu nasıl yapacağız hocam? Bilginiz var mı? OBS'ten mi yapacağız? Bilgisi olan varsa bana bir yardımcı olsun. Şeyi mi düşüreceğiz? Bit hızını falan mı düşüreceğiz acaba? Bilen varsa bir yazarsa sevinirim arkadaşlar ona ya. Evet. Thiago Pitarch 3 tane asist yaptı dedik İspanya U19 adına. Ronaldo Nazario, Zidane Fransa'yı çalıştırmaya kesinlikle hazır. Bu iş için her zaman mükemmel bir profile sahip olduğunu söylemişimdir. Yetenek, deneyim, taktiksel zeka ve ideal karakter özelliklerine sahip ve bu bir his değil. Real Madrid'in başında geçirdiği parlak dönemle bunu zaten kanıtladı. Dechamps'tan sonraki gelecek isim biliyorsunuz Zinedine Zidane. Vallahi neden titredi hakkında bir bilgim yok. Sizlerin de yok sanırım. Önceki günlerde olmuyordu. Sen de sadece bu yayında denk geldim. Arka planda senin yayın yaptırdığım için PC kasam bir şey açık olabilir mi? Olabilir vallahi, bilmiyorum ki. Şu denetim masasına nasıl gidiyorduk? CTRL Alt Del. Şey vardı, dur bakayım. Şunu bir kapatayım.
Evet, Ronaldo Nazario'dan Zidane yorumu. Nazario'nun açıklamalarına devam edelim. En iyi oynadığım oyuncu kimdi? Zinedine Zidane diyor. O oynadığım en iyi oyuncuydu ve aynı zamanda en iyi takım arkadaşımdı diyor. Ronaldinho ile de harika bir Ronaldinho da harika bir takım arkadaşıydı. O bir dahiydi diyor. Ben de biliyorsunuz Ronaldinho hastasıyım arkadaşlar. Caps Lock kapat. Salih ışıktan oluyor sanırım. Işıktan olmaz ya. Işıktansa deneyelim hadi bakalım. Nazario Zidane'ın 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı performansımı tamamen olağanüstüydü diyor. Bir ustanın eseri hayal edebileceğiniz en yüksek teknik beceri seviyesi. Tam anlamıyla ustalık dolu bir gösteriydi. Onun Dünya Kupası tarihindeki en büyük performanslarından biri olarak kabul edilmesinin bir nedeni var. Bana yaptığı o şapka numarası. Şapka. Maç sırasında onunla konuşmadım. Sonrasında konuştuk. Soyunma odamıza geldi. Ama soyunma odamız tam bir karmaşaydı. Birçok oyuncu ağlıyordu. Bu yüzden ona dedim ki tebrikler ama gitmen lazım dedi. Demiş o dönem. Son dakika Vinicius Junior'ın sözleşme yenilenmesi Fiorentina Perez için muhtemelen o liseyi imzalamaktan çok daha büyük bir öncelik. Yani Vinicius Junior'un sözleşmesini uzatmak o liseden daha önde geliyormuş. Fiorentina Perez'den arkadaşlar. Vinicius Junior da Dünya Kupası'nda inanılmaz performans gösteriyor. 3 maç 3 kez maçın oyuncusu. Hat-trick şapka numarası. Hat-trick de, o mu demek? Aa, hat şapka trick. Ana hiç öyle düşünmemiştim lan. Hiç onun Türkçesini düşünmemiştim ha, hat-trick. Doğru. Şapka numarası. Topu kafasının üzerinden atmıştı diyor büyük karakterde. Selamlar Sahi abi. Caner hoş geldin Caner'im. Nasılsın? Son dakika Chelsea Enzo Fernandez'i kaybederse Xabi Alonso'nun. Xabi Alonso Tchouaméni gibi bir oyuncuyu kadrosuna katmak ister. Alonso Real Madrid'e Tchouaméni ile müthiş memnun olmuştu. Çeviriler çok kötü tabii de. Tchouaméni'yi çok seviyormuş o dönem yani. Alonso. Nikah bitti, boşa çıktım sonunda. Ne nikah ya? Evlendin mi? Ne oluyor yine? Pablo Paz. Nico Paz'ın babasını da duyuyoruz. Hadi bakalım. Bir de onun babası kalmıştı. Nico'nun Como'da kalma kararı mı? O gerçekten Como için tekrar oynamak istedi. Kolay değildi çünkü Real Madrid de onu %100 dönmeye ikna etmek istedi. Ama Como'da kalmayı ve orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istedi. Como'da çok sevildiğini hissediyor ve kalmaktan çok memnun. Ortam için, takım için, antrenörü için, kulübün projesi için ama aynı zamanda şehir için. Bu arada Como çok güzel bir yermiş İtalya'da. Hala geri alım maddesiyle Real Madrid'e dönebilir. Ama şunu söylemeliyim ki çok mutluyum. Como da kendini tamamen evinde hissediyor ve bu onun için en iyi seçenek diyor babası. İyi, güzel konuşmuş. Luka Modric, Jose Mourinho'nun 2012'de yaptığı gibi beni tekrar araması mı? Hayır diyor. Ona elbette bol şans dilerim. Harika bir adam, en iyi antrenörlerden birisi ve ona karşı özel bir sevgim var diyor Luka Modric. Küçük Salih Dinho gelsin. Onu ne diyor oğlum? Vini ırkçılıktan uzaklaşınca nitro açıyor. Evet, orada da pek ırkçılığa uğramadı. Güler Arda Güler mi yoksa? Şuradaki Güler değil mi? Ben onun esprisini yapacaktım ama yapmadım ya. Nerede lan o haber bayağı geride kaldı ya. Şurada Güler. Evet, Mbappe ve Rodrigo arkadaşlar. Mbappe ve Rodrigo. Portekizli Pepe ve Brezilyalı Rodrigo. Real Madrid'le birlikte oynamadılar değil mi ya? Oynamadılar abi. Real Madrid Camavinga için 60 milyon euro istiyor. AS gazetesi yazıyor haberi dostlar. Maçın bitiminden sonra İngiltere taraftarları Hey Jude şarkısını söylemeye başlıyor.
Gazeteci sanırım senin şarkını söylüyorlar. Bellingham evet öyle görünüyor. Gitmem daha iyi diyor röportajı bırakıp oraya gidiyor herhalde. Brezilya'da Ancelotti'nin Neymar'ı Dünya Kupası kadrosuna eklemesinin ardından 5 bebeğe Neymar ismi verildi. Abi bizim ülkede de Icardi falan koyuyorlar ya bana çok garip geliyor. Alex falan. Yan Diomande bu yaz Leipzig'ten ayrılması durumunda tercihini Paris Saint-Germain'den yana kullanacak. The Athletic'in haberi. Onun da ablası sanırım 10 yaşındayken vefat etmiş ve ona söz vermiş. Dünyanın en iyilerinden birisi olacağım demiş. O yolunda da gidiyor. 100 milyon euro falan herhalde değeri şu an. Zabıta iyi oynadı, formayı aldı. Arda Smiling olsa 300 milyon euroydu, evet. Soyadı. Evlilik boş iş, bulaşmayın derim. Leipzig. Leipzig mi ne hocam? Leipzig mi Leipzig mi? Neyse. Bir şeyzik işte. Kimin ayağı? Ya bunu bilmeyen gerçekten ezelin kör annesi. Leipzig. Ya baba bunu biliyorsunuzdur ya. Kimin ayakkabısı bu? Abi Olise çok başka ya. Hınzır. Olise çok başka ya. Olise bana Ronaldinho'yu hatırlatıyor bazı hareketleri. Benim ayağım diyor. Vini'nin ayağı diyen var mı? Bernardo'yu izledim. Prime halinden eser yok. Çok kötü Bernardo. Messi diyorlar. Evet baba Messi. Çünkü Arjantin'de arkadaşlar zaten bu Messi'ye özel yapılan bir krampon. Arjantin'de Messi hem kameralar tarafından hem de saha içinde Messi'yi ayırt etmek için bütün oyuncular kırmızı krampon giyiyor. Messi sadece kendine özel yapan kramponu yapılan kendisine özel yapılan kramponu giyiyor arkadaşlar. Fotoğraftaki 4 Brezilya'dan üçünü kesin tanırsınız. Ancak Dida'nın yanındaki ismini tanımakta zorlanabilirsiniz. Ben onu da tanıyorum arkadaşlar. Siz çıkarabilecek misiniz? Oradan buradan bakmayın. Kelebek suratlının vallahi bir tık özledik ya. Onları gömüyorduk. Yerden yere çarpıyorduk Winnie'yi falan. Güzel oluyordu. Özledik ya. Gilberto demiş birisi. Serginho diyen var. Leipzig. Leipzig. Abi Arda Güler'den kötü haber ne söyledik hocam? Yayını biraz geriye alıp izleyebilirsin. Mourinho ilk 11 şansı vermeyebilirmiş Arda'ya. Onu konuştuk. Tahmin edebilen yok mu? Tamam. Soldan başlayarak isimleri yazın bakalım. Kim bunlar? Zaten bir tanesinin ismini söylemiş. Salih yarın Brezilya Japonya maçı sence ne olur? Brezilya Japonya. Vallahi Brezilya da iyi gibi de bilmiyorum ki Japonya'yı hiç izlemedim herhalde. Haka, Cafu, Dida, Serginho arkadaşlar. Serginho diyen kimdi? Arda. Arda bizi mi izliyorsun kardeşim? Formayı gönderdin hemen. Peki ben şöyle söylesem. Kötü haberi kayan altyazımı yapsan. Bu Serginho arkadaşlar tek bir kişi söyledi zaten. İki tane şey oldu. Serginho. Sol ayaklı Serginho'yu hatırlarsınız ya. Tam adını söyleyeyim bak bildiklerimin. Ricardo Izekson dos Santos Leite Kaka. Nelson Jesus da Silva Dida. Serginho. Apo'nun neydi lan ismi? Tam adı ya. Çok merak ettim ya. İnanılmaz. Tam adı. Marcos Evangelista de Moraes Cafu. Cafu Moraes. Moraes Cafu aynen. Ben hepsini ezberlemiştim bunların ya. Evet. Cafu'yu da şimdi Moraes'ten hatırladım. Ricardo Izakson dos Santos Leite Kaka. Lütfen. Milan'da mı oynuyordu Serginho? Evet. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Doğum yeri Portekiz Madeira. Eşek gibi bunları ezberlediydik.
Greenwood, Suudi Arabistan'dan gelen 3 cazip teklifi reddetti. Fenerbahçe bu transfer için hala devrede ve görüşmelerini sürdürüyor. Greenwood ne yapar abi? Fenerbahçe alabilir mi Greenwood'u ya? Bosna Hersekli Tarik Muharemovic. İnsanların hakkımızda ne konuştuğu umurumda değil. Sonunda her zaman özür dilerler. Ejderhayı uyandırdığınızda iş bitmiştir. Ejderha uyandı diyor. Tim Howard eski Amerika Birleşik Devletleri kalecisi. Amerika Birleşik Devletleri, evet, İngiltere'de oynuyordu. Tim Howard bir açıklama yaptı. Uçağa bile binmesin Bosnalı oyuncular. Çünkü onları büyük bir sürpriz bekliyor. Onları yeneriz. Gelmesinler gibisinden bir şey söyledi. Tarik Muharemovic. Perez Arda'yı seviyor Allah. Bir tek yani Perez kozumuz var. Perez, evet. Ejderha ne anlamda söyledi? İşte onu bilemem hocam. Onu size bırakıyoruz. Ama Bosna'yı bayağı şey yapıyorlar. Bosna'yı destekleyelim arkadaşlar. Edin Dzeko bizi Türkiye'yi desteklediğini söylemişti. Amerika karşısındaki tuttuğumuz takım Bosna'dır. Greenwood iyi oyuncu ama hızlı davranmazsa Fener kaçıracak gibi diyor. Bosna'yı destekliyorum ben de. Davinson Sanchez'in iptal edilen golü hakkında Kolombiya Milli Takım Teknik Direktörü Nestor Lorenzo bir sonraki maç öncesi pedikür yapmasını öneriyorum diyor. Ya şu kadarcık offside'ların olmaması gerekiyor bence. Şu ne ya? Adamın belki baş parmağı büyüktür yani. Baş parmağı büyük diye adam offside'da kalır mı ya? Çok garip ya. Evet, bu habere bazı arkadaşlar yalan dolan diyor arkadaşlar. Bana bunu 20 kişi falan attı. Dünden beri herkes atıyor bunu. Bunu da haber yaptık. Abi abi bakmıyorsun ya. Bu ne demek? Küfür mü ediyor acaba? Reji uyuyor. Hayır, ismi de Salih Dinho, 1 milyon çocuğun. Hani bizi destekleyen birisi aslında ama Suriyeli misin? Sunucu dünkü maçlardan sonra eğer bugün bir orta saha oyuncusu etrafında takımınızı kurabilseydiniz kimi seçerdiniz? Arda Güler mi yoksa Pedri mi diye soru geliyor. Thierry Henry açıklama yapıyor. Pedri olağanüstü. Ritmi kontrol ediyor oyunu ve oyunu ne zaman hızlandıracağını, ne zaman yavaşlatacağını biliyor. Ama Arda'nın son birkaç haftada izlediklerimizi gördükten sonra ben Arda'yı seçiyorum diyor Henry. Artık sadece fırsatlar yaratmıyor, maçları belirliyor. Topa her sahip olduğunda önemli bir şeyin olacağını hissediyorsun. Bu yaşta böyle bir kişilik nadir bulunur diyor. Zlatan İbrahimovic en sevdiğim oyunculardan, iki tanesinin güzel açıklaması. Henry diplomatik olmaya çalışıyor. Benim buna ihtiyacım yok. Arda'yı seçiyorum ve iki kez bile düşünmüyorum. Pedri futbolu güzel gösteriyor. Arda rakiplerine acı çektiriyor diyor. Biri oyunu biri oyunu kontrol ediyor, diğeri oyunu değiştiriyor diyor. Bir final kazanmak istesem kendisi karar verecek cesareti olan oyuncuyu seçerim. Zlatan futbolda egolu oyuncuları sever ve Arda'da bu var diyor. Bu haberin videosunu görsek de ya Mücahit bunu neydi ya? Ben yorumlara da yazdıydım. Birisi ya Fox Sport mu ne? Siz de bakabilir misiniz arkadaşlar? Fox Sport sanırım. Şöyle bir yerde bizim maçı yorumlamışlar herhalde Henry ile şey. Bu Türkiye'deki Fox değil ya. Fox Sport diyorum. Sanırım orada bizim maçın hakkında konuşmuşlar, yorumlamışlar. Fox Sport diye biliyorum ben. Ben izledim bak. Mesela izleyenler varmış. Nereden izlediniz hocam? Bize de söyleyin. Naz Hanım. Zlatan çok önemsiz ABD'nin kaybetmesi dedi. Hayır hayır. Bu e, ulusal bir televizyon değil herhalde Fox. O yüzden her yerde haberi falan yok diyor. Asla Arda'yı falan övmediler.
Vallahi ben izledim. Evet, aynısını söylüyor diyenler de bir sürü var videonun altında, bilmiyorum. Övmedilerse övsünler arkadaşlar. Övmüş gibi takılın. Ne yapayım yani? Lobisi yok çocuğun, var ya, en azından olmuş gibi. Bence ama söylemişlerdir ya böyle bir şeyi. Ki doğru da yani, bence bu. Yani şu karşılaştırma bence doğru yani. Pedri ne yaptı? İspanya maçında bir şeyler yaptı mı ya? Bu haber gerçek. Bana 20 kişi atmış Instagram'dan bunu. Abi abi bak şuna abi, hemen haber yap abi abi abi. Herkes yazmış. Kardeşim diyen de var. Cristiano Ronaldo 2025 Luka Modric'te yaşına rağmen çok iyi görünüyor. O da ona ilham verenlerden birisi diyor. Bir tek Henry dedi ki, ya şuna gerçekten bakabilecek birisi var mı? Ben şu an bakamıyorum gerçekten. X'te vardır ya. Zlatan'ın konuşma tarzı da evet çok benziyor yani. Ben Henry gibi diyor, politik olmayacağım. Direkt Arda'yı seçiyorum diyor. Henry ikili oynuyor diyor. Hem Pedricileri şey yapıyor diyor. Üzmemeye çalışıyor, hem de diyor böyle böyle diyor. Yayın donmaya devam ediyor mu? Umarım yanılırım ama Mourinho Arda'ya forma falan vermez. Son 10 dakika falan atar en fazla oyuna. Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'nda Güney Afrika karşısında aldığı şok mağlubiyetin ardından bu fiyaskoya öfkelenen yayıncı kuruluş PBS basın toplantısını verirken teknik direktör Hong Myung falan filanın yüzünü sansürlüyor. Abi aynısından neden Montella'ya yapılmadı ya? İstiyorum ondan. Nihat Hoca bile yorumladı bu haberi. Asparagas değil bence. Yine de kontrol edin bakalım. Bence gerçektir ya. Çünkü herkes hakkında konuşuyorlar yani bunlar. O bizim maçı izledilerse ve Arda'nın o performansı ya bırakın abi Arda'yı. Pochettino övdü Arda'yı, anladınız mı? Pochettino övdü, o videomuzda kimler vardı? Kimler yoktu ki ya. Henry Arda'nın ABD maçındaki performansını övdü. Baskı altında sakin kaldığını, başkalarının görmediği pasları gördüğünü ve sürekli fark yaratan işler yaptığını söyleyerek çok iyi bir oyuncu. Arda Güler'in Pedri mi sorusu yönetildi haberde. Hem Henry'nin hem de Zlatan'ın tercihleri Arda'dan yana kullandıklarını aktardı. Zlatan ise Arda'nın rakiplerine sürekli zor anlar yaşattığını ve etkisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan övgü dolu değerlendirmelerde bulundu diyor. Bu uzak doğularda sevmekleri kötü şeyleri sansürleme, yapma bunu. Yapma, kendini ele verme. Mücahit, baktın mı hiç, gördün mü haberi ya sen? Sen de bir doğrula istersen de. Dünya Kupası'ndan elenen Güney Kore'de teknik direktör Myung Bo Hong görevinden istifa etti. 20 galibiyet, 9 beraberlik, 16 mağlubiyet. Haber doğru diyor, herkes doğru diyor. Kaynak bulamadım hala ben. Abi ele vermelik, yapma bunu. Bunu yapma adam. Ar Arjantin teknik direktörü Scaloni, Yeşilburun Adaları maçını akşam 6'da çok sıcak havada oynayacağız. %70 nem var. Neden böyle bir saat seçtiklerini anlayamadım. Tabii herkes eşit şartlarda, şikayet etmeyeceğiz diyor. İzlemiş haber yalan diyor Salih. İzlemiş haber yalan diyor. Bir kontrol edin diyor. Valla bilmiyorum. Ama doğru diyen çok fazla var. Bana mesaj atan, abi şunu bir an önce yap diyen, ki ben onu bir gün sonra yaptım. Real Madrid FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şimdiye kadar Man of the Match ödülünü en çok kazanan oyunculara sahip kulüp. Vini 3, Bellingham 2, Arda, Mbappe, Valverde 1 baba. Bunu söylemiştik zaten.
Ben Arda'yı övüyorlar diye kabarmıyorum. Seyrederken gururlanıyorum diyor. Mbappé'ye o kadar para verdiler. Baksana Winnie Bellingham'ı sollamış. Şu Şirek bakışı. Şirek mi o ya? Şirek öyle mi? Ha. Böyle bakıyordu ama. Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin kamp yaptığı yerlerdeki sıcaklık verileri, buna bakmayalım ya. Türkiye 31. Arizona'da en sıcak biziz. 48 takım. Brezilya 23 derece. Biz niye 31'deyiz? Çok kötü. Çok sıcak. Derecede bile offside var, bir şeyler. Akif Güyen neye göre doğru? Haberlerin çıkması mı yoksa bunun Mourinho'nun söylediği mi? Bence birileri yine algı yapıyor diyor. Bilemiyorum vallahi hocam. Kolombiya milli takım teknik direktörü Nestor Lorenzo, Davinson Sanchez'in offside nedeniyle bunu söylemiştik. Pedikür yaptırsın diyor. Mücahit yayını yine sessiz bir şekilde dinliyor bence. Bunu da söylemiştik. Amerikalı muhabir Abigail Velez özür diledi. Canlı yayında düşüncesizce konuştum. Bosna halkından ve Bosna milli takımından özür diliyorum demiş. Ne demiş acaba? Ha, tepki gören sözler de şuymuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki maçında Bosna Hersek ile karşılaşacak. Bosna hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Haritada nerede olduğunu bile gösteremem diyor. Hadi lan Bosna. Almanya şu an 37 derece. Valla Antalya oradan sıcaktır ya. Robert Lewandowski Türkiye'de. Aa, buraya Arda Güler de buraya gitmişti. Bura nere lan? Hatta Duru'yla beraber gitmişlerdi bu soldaki yere. Barcelona ile yollarını ayıran 37 yaşındaki Polonyalı süper golcü ailesiyle birlikte tatil için Antalya'ya gelmiş. Oğlum benim olduğum yerde ben burayı bilmiyorum. Bu sürpriz ziyaret Süper Lig devleriyle transfer görüşmesi mi yapılacak sorusunu akıllara getirdi hocam. Adam Chicago Fire'la anlaştı ya. Antalya'daymış. Oğlum Antalya'daymış. Ben ne bileyim oğlum, biz gezemiyoruz ki. Garip nereye bilsin oraları. Garip burada bayır domuzu gibi gidiyor. Konyaaltı sahiline giriyor. Leva'dan imza alman yok mu hocam? Valla bulamayız onu ya. Arda'yı takip ediyorum şimdi. Arda Antalya'ya gelirse bir zorlayacağız yani. Otelin kapısında nöbet tutma challenge. Ses yok mu? Ses var hocam. Say hey, sound check, ses deneme, ses kontrol. Necdet abi sen nerelerdesin ya? Vallahi Necdet abiyi gören cennetlik. Siz de bak mesela şu an yıllar sonra görmüşsünüzdür. Leva konum atayım mı Salih? At hocam, hemen gidelim. Arda'yı otelin önünde bekliyorum. Gün 10. Halbuki Arda arka taraftan helikopterle gitmiş değil mi? Ben hala bekliyorum. Arda'ya saygısızlık olur. Vallahi herkes, yabancılar dahi Henry'nin İbrahimovic haberini geçmiş ama videosu yok. Videosu olmayabilir ya. Arda Temmuz arası Madrid'de kampa gider herhalde artık. Vallahi millet şu an tatile çıktı da şeye de yazdım. Mustafa Nazlı'ya da yazdım ama bir geri dönüş yapmadı. Arda Antalya'ya gelecek mi diye yazdım. Hiçbir paylaşımda görmedim ya. Görürsem gideceğim, otelin oraya gideceğim yani. Arda gelir bir iki günde Antalya, Muğla. Baba gitmek lazım. Arda ile bir ayak tenisi videosu gelmesi lazım. Abim hastalıklı futbol kanalını tanıyordur. Onlarla konuş. Arda'nın teknik asistanı diye biliyorum. Hastalıklı futbol Arda'nın teknik asistanı falan değil de Arda'nın onların videolarını falan beğendiğini biliyorum. Bu arada Hastalık Futbol kanalı çok iyi bir kanal. Çünkü 20 kişilik falan ekiple çalışıyorlar bence. Ben her şeyi, ya kapağından tut editine kadar her şeyi tek yapmaya çalışıyorum. Ki bazen editlerime işte Doğuş yardım ediyor. Mücahit bazen yetiştiremediğim yerlerde kapak fotoğrafı yapıyor mesela. Ama genelde kendim yapıyorum. Hocam analizleri çok güzel onların. Kesinlikle güzeldir. O adam sadece videoyu çekiyor ve gidiyor. Editini başkası yapıyor.
O montajlamaları işte kadrolar geliyor gidiyor onları başkası yapıyor. Ben hepsini kendim yapıyorum. Haberi de kendim buluyorum. İşte Mücahit falan da haber atıyor. Ama en son yayına gireceğim zaman, video çekeceğim zaman hepsini ben sıralıyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Ya mesela birisi bağış atıyor. Ben basıyorum yani. Buradan bulmaya çalışıyorum mesela. Mesela nerede o? Bak mesela bulamıyorum. Bunların hepsini başkası yapıyor olması lazım normalde. Ama biz öyle büyük bir kanal değiliz. Mesela hediye fikirleri atmıştı onu basmayı unuttuk mesela şeyi. Mesela bunu ben yapıyorum yani. Instagram'a bak bir tane Shorts videosu çekiyorum. YouTube'a atıyorum Shorts kanalıma. Onu hem Instagram'da hem TikTok'ta hem orada burada hepsini ben paylaşıyorum mesela. Onları paylaşmak bile emek ya. Çok zor abi. Çok zor. Ben uyku uyuyamıyorum bazen. Son videosunda özel analistiyim dedi. Bence o videoda konuşma metni de tabii konuşma metni de var onlarda. Son videosu benim de yapmam lazım da yetişemem ben. Öyle bir şey yaparsam diğer işe çalıştığım işlere yetişemem. Tek kişilik dev kadro o demiş. Kadifem hoş geldin bileyim. Son videosunda Arda ile beraber çalışıyorlarmış. Analiz açıkladı. Allah Allah. Aa, bizi görmezler. Ben adama yazsam sen kimsin falan der yani bana adam. Abi büyüdüğün zaman şirket kurman lazım diye biliyorum. O zamana kadar sıkma canını halledersin. Güveniyoruz sana. Teşekkürler teşekkürler. Yapay zeka kullan, haber tarama, metin hazırlama, kapak tasarımı. Kapak tasarımında falan mecbur kullanıyorum zaten. Haber aramada yapamam ya. Nasıl yapacağım? Metin hazırlama işine hiç giremem ya. Metin hazırlarsak çıkamam işin içinden. Salih bu yokuşu daha önce çıkmışsın bir kez durursan geri kaçırdığının farkındasın. Kaçıracağının farkındasın. Tam gaz devam. Hediye fikirleri teşekkürler. Sponsorluk yok hocam vallahi 20-30 tane firmaya yazdık. Bir cevap yok gelmiyor ya. Abone sayısının düşüklüğünden o da. Ulan 10.000 aboneyiz. Şu 10.000'in hepsi gidip birer kişiyi de abone yapsa yanından 20.000'iz direkt. Sonra böyle böyle ama işte olmuyor. Bakalım. Arda'nın oynayacağı takımları analiz edip kısa bilgilendirme yapıyorlarmış Arda'ya. 17 yaşındayken tanışmışlar. Ne güzel ya. Allah zor. Hacı İmamoğlu'na yaz. Vallahi oraya da yazdık. Dünya Kupası öncesi bizi de götürebilir misiniz? Çünkü bir sürü mesela neydi? O Kıbrıslı var ya YouTuber. Onu falan da götürdüler. Herkesi götürdüler. Sonra kimdi şu Alex'le Neymar'la video çeken Türk kız vardı ya Survivor'cı. Futbolla alakası olmayan. Tamam o da futbol oynuyor herhalde lisansı da. Onu bile götürdüler. Gariban Saadettinho. Yakında programı kuru fasulye reklamıyla açıyormuş. Vallahi ona bile razıyız. Bir sponsorluk lazım çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Şimdi bir tane kamera almam gerekiyor mesela normalde arkadaşlar. Aa, Mücahit burada az önce yayından önce konuştuk. Kameranın fiyatı 60 bin lira. Aycan aynen. Sen forma yerine Arda'yla kendini bir paylaştır uçarsın. Vallahi görüntülü arayabilir miyiz dedik. Arattırmadılar o gün. Bir Lewandowski geçti hayatımızdan diyor. Bakalım ya. Hayırlısı olsun ya. Bilmiyorum. Çok fazla isteyince de olmuyor gibi yani. Zaten like'ı bile istediğimiz zaman insanlar böyle irite oluyor bize. Like istiyoruz, abone istiyoruz. Kardeşim like istediğin için like atmıyorum. Abonelik istediğin için abone atmıyorum. Ama bunu demeden senden nasıl bir gelişme isteyebilirim ki? Kendim için böyle bir desteği nasıl isteyebilirim ki? Bana like atma mı diyeyim yani. Yani nasıl yapılır bilmiyorum. Ne desem batıyor insanlara falan. Salih Survivor'a katılır mısın? Yok hocam ben aç kalınca çok sinirli oluyorum. Birini döverim kesin. Antalya gelirse 1-2 saat top oynayın otelde. Tabii efendim. O da 1-2 saat. Nike bize nazar değdirtti. Reklama koymadılar ya.
Jürgen Klopp, Sadio Mane'nin sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Ekranda Mısır vardı ve Mane de o paylaşıma bir kalp emojisi koymuştu. Ben de bunun ekran görüntüsünü alıp Salah'a gönderdim. Olur da görmemiştir diye. İkisinin arası bozuk muydu bunların? Salah'la Mane'nin. Ben yurt dışındayım, abone ol diyorsun da ücretsiz olmuyor. Hocam, alakası yok, gözünü seveyim. Miçpiç. Miçpik. Mikpik. Bin. Hocam, abone olmak ücretsiz, gözünüzü seveyim. O katıl almak ücretli. Katılı da zaten bize destek olmak isteyenler alıyor yani. Abi Salih diyor 1 milyona ne oldu bilmiyorum valla. Mücahit banladı herhalde. Balotelli Dünya Kupası'nda İtalyan yok. Bu yüzden haliyle Gana'yı destekliyorum. Tabii ki Ganalıyım ve gurur duyuyorum. Semenyo'yu çok beğeniyorum. Oynayış tarzına bayılıyorum. Gerçekten çok iyi. Bence 2010 yılı Gana'nın en iyi takımıydı. Ama dürüst olmak gerekirse bu takım da gayet iyi diyor. Mario Balotelli diyor. Like atmaya üşeniyorum da Salih'in hatırı için attım şimdi. Eyvallah Özkan hocam, unutmayız bunları. Biz sizler için Kick'te müzik yayınları az açmadık. Üşeniyorum diyor. Şöyle parmağını getirip bir tane like'a basacaksın ya. İsveç, Dallas'ta yenileme çalışmalarına devam ederken Doğu tribününün yıkıldığını Toyota stadyumunda antrenman yapıyor. Doğu tribününün yıkıldığı Toyota stadyumunda antrenman yapıyor. Abi baksana, adamlar burada ama şöyle bir görüntü var arkada. Çok ciddiyim. Zilin yanındaki abone ol, ola basıyorum. Yıllık aylık ücret çıkıyor. İlk defa böyle bir şey duyuyorum hocam. Vallahi ilk defa böyle bir şey duyuyorum. TFF hiç hazırlanmamış. Millet ne kamplar yapıyor diyor. Salih diyor tam İsveç dedin. İsveç'ten abone oldum. Teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz Mervan Bey. Bende de çıktı lan, ne oluyor? Arbeloa'yı da özledik. Katıla bas. Katıl hocam, o katıl. Salih'e komplo kurmuş YouTube. Kurmasın abi. Evet dostlar, yayının da sonuna gelelim. Pek bir haberimiz de kalmadı. Artık yarın video paylaşırız. Videodan devam ederiz gündeme. Buradan yine birkaç haber alacağım. Yayındaki birkaç haberi yine video koyacağız. Sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Kötü haber dediğin neydi hocam? Arda Güler'i ilk 11'de oynatmama şeyi varmış hocam. Yani söyledik. Mourinho Arda Güler'i önemli bir oyuncu olarak görüyor ancak ilk 11 garantisi vermiyormuş. Sport'un haberi dostlar. İspanya'nın gol kralına ne deniyordu? Pichichi deniyordu. Arbela Pitarch'ın peşinden koşuyor. Katılır o ama sen yine de bu haberi yay. Henüz ücretsizken herkes abone olsun diye. Vallahi her videoda söylüyorum hocam. Bu sportun bir tane doğru çıkan haberi yoktu beyler. Takmayın diyor o da. Bakacağız vallahi, işte belli olur. Arda bir kampa falan katılsın. Ben de zannetmiyorum yani o yedek kalacak. Bernardo Silva falan. Arda Güler'i yedek bırakamaz ya. Nevzat abi selam, Salih kardeşim, iyi yayınlar. Selamlar selamlar, merhabalar. İyi geceler, ağzına sağlık. Teşekkürler Mehmet Bey. Hocam Hull City taraftar Hocam Hull City taraftarcılığı bekliyoruz senden. Yok be hocam ya, ne Hull City'si ya. Dur. Bir Türk oyuncuları alırlarsa destekleriz ama gidip olmaz öyle. Geriden izliyordum. Zlatan ile Henry'nin Fox Sport'ta dedikleri gerçek. Vallahi ben kendim bakacağım. Mücahit'e dedim de Mücahit yayınları sessiz izliyor arkadaşlar. Fox Sport İbrahimovic. Allah. Fox Spor. Hemen bir bakacağım arkadaşlar. Vallahi ben normalde araştırıp yaparım da o gün çok yoğun olduğum düğünden gelip falan yapmıştım videoyu. Ee, Knockout.
Dur bakayım. Bu sitesi de var. Vallahi sitesi de varmış. Fox Sports. İbrahimovic Arda Güler diyeyim. Arda Güler. Vallahi Instagram'da her yerde paylaşılmış bu arada. Şöyle şurada bir link buldum arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz ya. Ee, şunu İbrahimovic'in dediği şeyler falan var burada. Bunu bir size atayım ben chat'e. Necdet abi teşekkürler. Kesene bereket abi. Nerelerdesin ya? Paylaşmış da kaynak yok. Evet. Teşekkürler teşekkürler. Necdet abi sağ olasın desteği için. Eyvallah. Burada bir şey link attım arkadaşlar. Buradan bir bakın siz de. Çünkü benim o kadar böyle araştırmaya bir mesela yarının videosunu çekip editlemem falan lazım yani. Yayını sessiz nasıl izliyor? Sadece dinlese daha kolay değil mi? Vallahi bilmiyorum. Mehmet Bey teşekkürler. İyi yayınlar diliyor, iyi geceler diliyor bizlere. Buradan bir link attım. İbrahimovic'in dediği şeyler falan var herhalde orada. Bir bakabilirsiniz. Siz de göz atın. Demem iste bile dediği gibi davranalım arkadaşlar. Bu çocuğun yine böyle haberler çıkıyorsa bu çocuğun yine PR'a ihtiyacı var Arda'nı söyleyeyim. Eğer gerçek değilse bile gerçekmiş gibi gerçekten Arda yine her yere transfer etmemiz bile gerekiyor. Ya olmayan transfer haberlerini yapmamız gerekiyor. İşte PSG istiyor ki istiyor gerçekten istemişti. Arsenal istiyor haberleri vardı. Chelsea istiyor haberleri ve bunlar gerçek. Real Madrid sayfaları bile yapıyor. Yine böyle bir durum olursa yine yaparız Arda ile ilgili. Yabancı taraftarlar senin gol sevincini paylaşmış. Sadece ilk gol olan yeri paylaşmış. Onu diyorsun değil mi hocam? Esra Hanım. Bir tane gördüm çünkü. Necdet abi sağ olasın. Valla Necdet abim coşturdu ya. Necdet abiye bir baba patlatalım ya adam. Baba geldi ama bayağıdır yok Necdet abiyi de merak ediyorduk. Teşekkürler abi kesene bereket. Eyvallah sağ olasın. Tanıdık geliverdi. Salih Antalya'dan Burak Bektaş'ı tanıyor musun? Trafik kazasında hayatını kaybetti. Burak Bektaş tanımıyorum ya. 1 euro ne yapıyor hiç bilmiyorum hocam. Link yok mu? Linki attım hocam yayını bir yenile. Necdet abi senin büyük sponsor. Necdet abi vallahi Allah razı olsun hep bize destek oldu zamanında. Ama bayağıdır da göremiyorduk. Tatildeydi sanırım. Salih kardeşim vallahi izinden yeni döndüm. Yoğunluk vardı. Ha, sen yıllık izindeydin. Abi Dünya Kupası'nda izleyemedin sen o zaman. Link error'a bağlıyor. Allah Allah bende açılıyor. Bir daha tıklayayım. Yo direkt İbrahimovic'in söylediği Fox Spor'da şey yazın Google arama yerine Fox Spor. Fox Spor ne ya? Sport. Fox Sport İbrahimovic ya da Thierry Henry yazın. İlk 11 garantisi hiçbir futbolcu için yok Salih diyor. Mbappe'yi çıkar gerekiyorsa öyle bir şey yoksa. Mbappe'yi bir öyle bir ama Mourinho bilmiyorum Mourinho da olabilir ya. Kimsenin 11'i garantisi olmayabilir. Yeni linkler var da bırakalım ya çok uzatmayalım yayını. Bir sürü link var ha bunları okumak yine bir süre alır yani. Hadi okuyalım. Herkese iyi akşamlar diyoruz sonra link geliyor anlamı kalmıyor yani. İşte Mücahit sessiz dinlediği için sıkıntı o da. Mbappe için var. Uzatalım ya işimiz ne? Vallahi hocam benim Mücahit bu videoyu yapıp sabah bireysel derse gitmem gerekiyor falan. Bir sürü şey var o yüzden. Lionel Messi'nin sırt dövmesi arkadaşlar. Bu kim? Annesi mi? Lionel Messi'nin eşi Antonella Raccuzo, Venezuela'da yaşanan deprem felaketinin başlangıcından bu yana bağış topluyor. Şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon dolar topladı. Çok az toplamamış mı ya? Messi ailesi ülkemizde yaşanan Maraş depreminde de ciddi miktarda bağış toplamıştı. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Geçmiş olsun bu arada Venezuela'ya da. Yıkılmış baba arda arda 2 tane büyük deprem olmuş. İzledim de izlemeseydim keşke.
Şu ilk maçları tadımız kalmadı be ya. Vallahi Necdet abi kesinlikle öyle oldu ya. Ama son maç işte biraz karizmayı düzelttiler ama elendik. Hep söylüyorum elendik, elendik, elendik. Mbappe'nin yeni şarkısı çok iyi, evet. De Paul. Lionel Messi'yi benden daha fazla seven birinden nefret ediyorum. O zaman Antonella'dan nefret ediyorsundur diye düşünüyorum. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri döndü. Yapma bunu. Cagliari'ye hemen geri dönüyorsun kardeşim benim. Demek ki Semih'i takip etmeyeceğiz bir önümüzdeki sezon. Bir tane eksildi. Ninesi de olabilir diyor Messi'nin. Dünya Kupası grup aşamalarında en çok girişimde bulunan futbolcular. Mbappé, De Bruyne 16, Messi 15, Kenan Yıldız 14, Ronaldo 13, Kane 13, Jonathan David 13, Arda Güler 12, İsmail Sarr 12, Vinicius Junior 12. Kenan Yıldız baba coşturmuş. Ronaldo'yu falan geride bırakmış, Kane'i Main'i. Ama isabetsizdi hep. İtalya Ligi çöp, iyi olmuş dönmesi. Özkan Hocam Beşiktaşlıydı çünkü. En ideal lig Portekiz'deki Türkler orada parlıyor. Orada parlayan ben Türk hatırlamıyorum ya. Bir Deniz Gülü var şu an. Patlarsa işte Demir Ege Tıknaz var. Braga'da. Öteki Denizgül Porto'da. Kerem'le Orkun oradan sonra zaten Türkiye'ye döndüler. Sıkıntı oldu orada. Bilmiyorum. Yok abi, Kerem orada parlamadı ki ya. Onlar bence parlamadı orada. Zaten parlayarak gitmişlerdi. Kerem de parlayarak gitti mesela. Üstüne koymadı ama Benfica'ya gidince Kerem. Üstüne koymak yerine eksiye koydu. Orkun'la ikisi Türkiye'ye döndüler. Ben Türkiye'ye dönen oyuncuları takip etmiyorum, biliyorum. Yani Arda da dönse etmem. Kenan da dönse, Can Uzun da dönse etmem onları. Can Uzun da GS'ye gelecek gibi zannetmiyorum ya. Milan falan istiyor ve Milan Gonçalo Ramos'u almış değil mi ya forvete? Gonçalo Ramos. Bir Arda var işte, karakterini sahaya koyan, bizim moralimizi düzelten. Aynen öyle Necdet abi. Kesinlikle. Abi Türkiye'ye, abi Ronaldinho her sene Türkiye'ye geliyordu ona baksan. İtalya'ya gitseydi Kerem, öyle düşün, hiç parlayamazdı. Genç oyuncu TR'ye dönmesi saçmalık, katılıyorum. Orada sonuna kadar kalmalı. Ronaldo Nazario, bunu da söyledik. Mücahit. Ah Mücahit. Uçaktaki ekiple de fotoğraf çekinmişler. Arkadaş bir tane fotoğrafımız olamadı ya şunlarla. Adamlar kokpite kadar girmişler. Evet dostlar, biz yayınımızın sonuna gelelim. Çok vaktinizi almayalım. Başınızda şişirmeyelim efendim. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Yine videolarla ve yayınlarla elimizden geldiği kadar yanınızda olmaya, karşınızda olmaya çalışacağız. Transfer haberlerine bakacağız. Yine Real Madrid, Juventus, Can Uzun, Kenan Yıldız, Arda Güler. Buralardan gideceğiz. Türkiye milli takımına tabii ki de yine milli takımımıza yine destek olacağız. Onlarla ilgili haberleri yine sunacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Allah'a emanet. Genç oyuncu dönmek. Genç oyuncunun Türkiye'ye dönmesi saçmalık. Can GS'ye gelip Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip güzel işler yaparak daha üst düzey takımlara gitse harika. Buna da katılıyorum Muri Güney. Mesela ama işte Frankfurt gruptan çıkabildi miydi? Çıktıydı herhalde. Ama orada kalıp orada kalırsa biter işte, anladın mı? Ama orada Galatasaray'a gelip gerçekten daha iyi bir takıma atılım yapmak için gidiyor, istiyorsa bunun için. Mesela Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Bunun için gelecekse gelsin. Ama sonrasında kaç yıllık sözleşme yapacak bilmiyorum. Yaparsa eğer sıkıntı yani. Hostes ol abi. Gelen gitmiyor, hatta performansı düşüyor. Evet abi, Türkiye çok kötü ya. Till the next video, good night. Salih Allah'a emanet ol. Siz de hocam, Emre hocam. Süper Lig'in kalitesi çok düşük abi. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösteremesi işi zor. Evet, daha da kötüye gider kariyeri. O yüzden kalsın abi Avrupa'da. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın.
Teşekkürler sohbetiniz ve attığınız like'lar için. Süper chat gönderen dostlara da teşekkür ediyorum. Keselerine bereket diliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Destek olan herkese teşekkürler. İyi geceler diliyorum. Allah'a emanet. Yattığınız yer rahat olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hakta güler. Real Madrid'de kaldığımız yerden devam. Evet. Salih favori YouTuber'ımsın. Çok teşekkür ederim ya. Bu kadar düşük aboneye rağmen şöyle bir şey duymak. Beni hemen videonu yap Salih. Yeni paylaşımını yap ve sürekli burada bir yenilik yapmaya sürüklüyor beni. Sağ olun, var olun. Güzel mesajlarınız, güzel yorumlarınız her videonun altında olsun. O parmaklarınıza sağlık versin Rabbim. Çünkü yazın arkadaşlar, o kadar kötü yorumun arasında bir tane güzel yorum hemen şöyle başımı havaya dikiyor, anladın mı? Tam şöyle çökmüşken o güzel yorumu görünce şöyle oluveriyorum. Beni savunan birini görünce abi tamam, ben bir şeyleri doğru yapıyorum ki arkamda duranlar var falan diyorum. Sağ olun, var olun. Bay bay. Allah'a emanet. Arda Güler! Mais non! Il est pas sérieux! Non. Arda. İyi geceler. Bay bay. Biz varız. Necdet abi yoktun ama artık varsın. Gel abi, seviyoruz seni de. Bay bay.